Baktrya ve Hindistan'da Saka ve Hunlar konulu sunumunu paylaşıyor olacak. Ben öncelikle kendisinin özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1989 yılında Kütahya'da doğdu ve aslen Eskişehirlidir. Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra yine Ege Üniversitesi'nde Türk Tarih bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve aynı yerde doktorasını sürdürmektedir. Farklı dergilerde felsefe ve tarih konularında makale ve çevirileri bulunmaktadır. Turan Bilimler Akademisi çatısı altında çalışmalarını devam etmektedir. Biz değerli araştırmacımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese merhabalar dilerim. Benim için bu kürsüde olmak gerçekten büyük bir şeref. Hatta bunun tarihini bilenler için daha da önemlidir. Bu kürsüde birçok kişi birçok alanda farklı çeşitli konularda sunumlar yaptı. Bugün bana bu gördüğünüz Hindistan ve Baktrya bölgesinde Saka ve Hunların kendilerini düzenleme, biçimlendirme üzerine bir sunum yapma fırsatı doğdu. Galiba yanlış hatırlamıyorsam en azından 5 veya 6 kez İskitler, Sakalar konusu zaten sunuldu burada. Hani bu yayınları takip eden izleyici kitlesinin çok yakından bildiği bir konu olsa gerektir. Ben de dilimden döndüğünce zaten burada Sakaların Hindistan'daki kolları ile ilgili ilk önce bir giriş yapacağım. Arkasından mümkün olursa zamanımız kalırsa çünkü epey uzun bir slaytımız var. Muhtemelen tamamını anlatmama yetmeyecek. En azından o coğrafyada yani bugünkü Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ı kapsayan coğrafyadaki etnik toplulukların isimlerini sunmak istiyorum size. Kişi isimlerine eğer fırsatımız kalırsa birlikte tekrardan bakma şansımız olabilir. Bu alanda aslında hepinizin bildiği bir şey var. Nasıl derler? Bugün işte baktığınız zaman İskitlerin genel İskitlere dair genel bir yaklaşım bunlar Asur kaynaklarında Aşkuzay olarak geçerler. Yunanlar bunları Skitoy olarak dillerine almıştır. İranlar yine bu toplumlara Saka derler. Bu genel bir tarih anlatısıdır. Fakat burası neredeyse bu tarih coğrafyası işte Ukrayna ve buradan ta Tuva'ya kadar uzanan bir bölgede gerçekleşir. Ve tarih anlatısı neredeyse burada bırakılır. Hindistan'a giden kol çünkü aşağı yukarı İsa'dan önce 2. veya 1. yüzyıl civarında buraya yoğun bir göç haline gelmiştir. Çin kaynaklarından bildiğimiz kadarıyla Yueçilerin baskı sonucunda çünkü buradaki gruplar Hindistan bölgesine inmeye başladılar. Ve ilk defa Bakterya'da konakladılar. Arkasından Hindistan'a yerleşim süreçleri başladı. Ama yine de biz bu Ukrayna'daki veya Kuzey Türk bozkırlarındaki, Kıpçak bozkırlarındaki Saka varlığı ve bunların nasıl kendilerini tarih sahnesine koydukları hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Belli başlı etimolojik çalışmalar var. Hatta en son bir ay kadar önce falan Osman Hoca buradan toponimleri, nehir isimlerini falan ele aldı. Ben bunların üzerine biraz da Saka etnonimi üzerinde duracağım fakat nacizane sizden ilk bir talebim var. Artık bu İskit kavramının kullanılmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü İskit öyle bir kavram ki biz bu toplumun yani en eski bildiğimiz kayıtlara geçmiş Türk toplumlarından biridir ki Göktürklerden neredeyse 1000 sene önceye gider. Kendilerine Saka dediklerini daha sonraki Yunan yani Grek-Roman kaynaklarının da bunları hem İskit hem Saka kavramını aynı anda kullanarak Saka olarak adlandırılması gerektiğini biliyoruz. Fakat ne oluyorsa Herodotos'un yazdığı kitaptan sonra yani tarih kitabından sonra İskit bir kavramsallaştırmaya dönüşüyor. Bizans dünyasının zihninde İskit bizim anladığımız Sakalardan farklı bir şey. Tamamıyla. Yani İskit dediği zaman kafalarında çok net bazı ayrımlar olduğu belli. Tarihsel kullanımlara bakarak. Yani adam bir Bizans kaynağını ele aldığınızda İskit dediğinde veya Med dediğinde neyi kastettiğini o çok iyi biliyor. Fakat biz bu ayrımları hala yakalayamıyoruz. Belli nüanslar üzerinden düşünüyorlar. Yine de İskit bazen Bizans kaynaklarını aktardığında bölgedeki yerel bazı unsurları sadece yaşam stillerini benzeştirerek bile bu kümeye dahil eden bir yaklaşım. Bir kavramsallaştırma. Tarih üzerinde bunun aslında birçok örneğini de görürüz. Mesela Selçuklu sultanları Mihail Attalites'e göre Eftalit'tir. Hatta başka bir Bizans kaynağı şu anda hatırlamıyorum ama Corpus Fontium Scriptorum Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae'nin galiba 8. kitabıydı. Orada Pers olarak geçerler. Dolayısıyla bizim tarihçi olarak veya dil bilimci olarak bu alanda çalışan herhangi birinin ilk yapması gereken iş bellidir. Bir etnik isim
İç adlandırma mı, dış adlandırma mı? Öncelikle bunu tespit edeceğiz. Ben size bununla ilgili burada uzun okumaların sonucunda elde ettiğim naçizane bir görüşü paylaşabilirim. Bir etnik isim dış adlandırma ise 3 farklı karakteristik üzerine kendini inşa eder. Eğer pejoratif bir anlam taşıyan bir kelime grubuysa, mesela ne derler? Cuan veya literatürde geçtiği şeklinde ruiler. Her yeri saran böcek demektir. Bir etnik isim değildir. Etnik isim zaten öz adlandırma olduğu müddetçe etnik isimdir. Yani bize dışarıdan biri bakıp bize Pers deseler bu bizim etnik ismimiz olmaz. Bizim kendimizi nasıl isimlendirdiğimiz önemli. Aynı şeyi bütün toplumlarda uygulayamayacağımız bir kriter sunuyor bize. Dediğim gibi bir, pejoratif anlam. Bunu tamamen atmak durumundayız. İkincisi, nesne isimleri. Yani insan eliyle üretilmiş nesnelerin isimleri öz etnik süreçlerde karşımıza çıkmıyor. Mesela tiele. Tekrek demektir, tekerlek. Çok yüksek olasılıkla bir dış adlandırma. Bunu da nereden anlayabiliyoruz? Çin kaynaklarına bakarsanız Göktürklerden daha büyük bir imparatorluk olması lazım Tiele'lerin. Ukrayna'dan başlıyorlar, Moğolistan sınırlarına kadar kesintisiz 9 farklı bölgede tasnif ediyorlar. Ama biz böyle bir Türk devleti tarihte bilmiyoruz. Belli ki Çin kaynakları ki bunu çokça yaparlar. Mesela kuzeydekilere Di derler. Orta Asya'ya gelenlere Xiong mu derler. Kuzeyde de işte Çuy Vadisi'nden başlayıp Ukrayna'ya giden kadar var olan bütün oradaki yerli topluluklara da belli ki Tiele demişler. Üçüncü bir kriterimiz de bir etnik isim öz adlandırma olarak alınabilir ve daha sonra seni tanımlayan coğrafya tarafından seninle benzer yaşam stillerini sürdüren başka toplumlara izafe edilebilir. Bu da etnik isimlendirmenin özellikle dış adlandırmanın üçüncü ayağıdır. Nereden görüyoruz bunu? Örneğin biz buraya geldiğimizde bize dışarıdan sürekli Türk dediler. Biz Türklük, bize Bizans kaynakları, Pers kaynakları, yani daha doğrusu Sasani kaynakları tarafından verilen bir isimdi. Buraya geldiğimizde başka etnik isimler taşıyan gruplar Türkleşmeye başladılar. Yani Türk etnoniminin içine dahil oldular. Dolayısıyla İskit'i de böyle görmemizde fayda olduğunu düşünüyorum ki Hint-Avrupa tezlerinin tamamı neredeyse İskit kelimesindendir. Bizim için bunun hakikati ise Saka olmak zorundadır. Saka kelimesine gelecek olursam, ama oraya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu aslında bugün toplantıda ele alacağım coğrafyanın aşağı yukarı bir haritası. Yani burada baktığınız zaman Sodya'dan başlıyor. Sodya'nın biraz daha güneyinde Bakterya bölgesi. Bizim için önemli olan bazı şehirleri ben burada kendim işaretlemiştim. Daha sonra Pencap üzerinden, daha doğrusu Gandhara, orta kalan, ısınımda kalan bölge çok önemli bir bölgedir. Hemen aşağıya iner Pencap ve oradan da Hindistan'ın Malva taraflarına, yani orta kesimine, buralar tarihin ebedinden beri Türk yurdu olarak karşımıza çıkar. Bu bölgelerin tamamında net olarak özellikle Hun ve Saka varlıklarını tespit etme şansımız oluyor. Bunu da nereden yapıyoruz? Birincisi numizmatik veriler, ikincisi çevre kroniklerinin bize aktardığı bilgiler. İşaret ettikleri bölge neredeyse aynı. Nitekim şuradan çıkabilirsiniz mesela. Mustafa Kemal'in ilk dış ilişkiler faaliyetleri neden Afganistan'daydı? Neden Enver Paşa'mız Afganistan'da faaliyetlerini yürüttü? Afganistan'dan çok büyük destek aldı. Bu bizim için bence önemli bir kriter olmak zorundadır. Çünkü tarihsel olarak çok daha geriye gidebilecek bazı bağlar üzerine inşa ettik. Şimdi konuma kısaca gelmek istiyorum. Hindistan'da Sakalarla başlayacağım. Daha sonra sizi Hunlara götüreceğim. Sakaların varlığıyla ilişkin bu aralar, bu son özellikle 3-4 yıldır yeni tez ortaya çıktı. Michael Witzel vardır mesela, ünlü bir Indolog. Onun yanında bir en son İskitler kitabını yazan Christopher Beckford vardır keza. Bunlar Hindistan'da bu doğuda kavusan bir noktası var gördüğünüz üzere. Onun hemen yukarısındaki dağlar, yani Pirpanjal dağlarının biraz daha güneyinde Buda'nın da çıktığı Shakya Muni denen, daha doğrusu Shakya denen bir etnik gruptan söz ederler. Onlar tabii kendilerince bu Shakyaların Hun olduklarını, hatta Michael Witzel yanılmıyorsam en son 9. makaleyi falan yazdı bu konuyla ilgili. Hint kaynaklarında Shakyalar diye. Her biri böyle 60-70-80 sayfadan oluşan bütün kaynakları didik ettiği bir makale serisi. Bu Shakyaların, bu bizim bildiğimiz Sakaların kökeni, devamı olduğunu iddia ediyorlar. Tabii kendi perspektiflerine bunları Hint-Avrupalı olarak bu pekala kabul edilebilir bir şey olabilir ama
Bunun yanında ben başka bir dil özelliği ortaya koymak isterim. Mesela Hindistan'ı biraz daha güneyde, haritada görmüyorsunuz. Doğudan batıya kesen büyük bir nehir vardır. Nehrin adı Tunga'dır. Tunga kelimesi enteresan bir şekilde Alper Tunga efsanesinde karşımıza çıkar. Dil bilimsel veriler çok da yalan söylemez. Öyle değil mi? Yani zaten Türk tarihine bakanlar için, bu alanı yakından bilenler için şöyle bir hakikat de karşımıza çıkar. Özel isimler veya etnik isimler toponomiyle, yani yer isimlerinde mutlaka izler bırakıyor. Çok alelade diyebileceğimiz bazı isimler toponimilerde bize karşılık sunuyor. Bu Tunga'da neredeyse bu Alper Tunga üzerinden Sakalarla bağlanabilecek bir dil bilimsel veri bizim için ortaya koyuyor açıkçası. Tabii Tunga'ya bakarken genellikle orada bir hata yapılır. Alper Tunga muhtemelen ismin doğrudan bir kaynağı değil. Yani laf arasına söyleyeyim. Çünkü eğer ismin doğrudan kaynağı, yani doğrudan bir ismin bizim dilimize aktarımı olsaydı Ulop gibi falan bir şey olması lazım. Çünkü Çuvaşça'da Alp kelimesi Ulop'tur. Muhtemelen Z Türkçesi, genel Türkçe konuşan bir grubun verdiği bir ünvan. Ama yine Asur kaynaklarının Bartatua veya Yunan kaynaklarının Proteties dediği bir karakteri Barshan veya Bars Tunga olarak çok daha güzel çevirebiliriz. Buradaki Tunga meselesi de Çin kaynaklarını yakından takip edenler özellikle bilecektir. Çinlerde Xing denen bir kavram vardır. Soyadı derler buna. İsmin hemen önce kullanılır. Mesela Yu Taishan, Yu Xing'i yani soyadı, Taishan Ming'i yani kendi ismi. Aynı kullanım neredeyse bütün eski Türk toplumlarında görülür. Mesela Aşina Holu, Aşinalı Holu demektir bu. Veya başka etnik isimler de vardır. Alper Tunga, Divan Lügat-ı Türk'te Tunga Alper olarak da geçer. Dolayısıyla biz bunun aslında bir Sakaların içerisinde Tunga boyu olduğunu ve bu kişinin de Barsan olduğunu tespit etme imkanımız var ki Barsan neredeyse Afrasiyaf ve Oğuz Kağan'la hemen hemen aynı coğrafyadır, Asur bölgelerine kadar inmiştir. Alper Tunga'da çok yüksek olasılıkla Barsan'ın bir ünvanı, Z Türkçesine verilmiş bir ünvan olarak görülüyor. En azından benim yaklaşımım bu noktada. Nitekim bu Tongaları daha sonra 9 Oğuz boylarının içerisinde, yapılarının içerisinde de görmeye devam edeceğiz. Gelelim biz kendi Saka meselemize. Saka kelimesini ele almak için biraz daha karmaşık bir yol izleyeceğim. Belki sinirlerinizi biraz zorlayabilir ama lütfen bağışlayın şu anda çünkü bu yolu takip etmem gerekiyor. Bayağı bir şey okuyacağız birlikte. Orçun Ünal vardır şu anda aktif olarak Göttingen Üniversitesi'nden. Çok güzel bir kitap yazdı birkaç yıl evvel. Es Türkçesi diye bir kitap. Ve dedi ki Türkçe'de bağımsız, bizim tespit edebildiğimiz biliyorsunuz R ve T, Z Türkçeleri iki ana kol oluşturur. Yani bugün Çuvaşlara çıkan, Sakaların ve Hunların da konuştuğunu varsaydığımız bir R Türkçesi vardır. Mesela onlar sekir derler. Tam tersine bizim konuştuğumuz Türkçe'ye giden bir Z kolu vardır. Biz sekiz deriz. Bunun yanında bir de S Türkçesi. Kelime başlarında bizim Y, K ve tamamen sesli harften oluşan bazı kelimelerimizin bu dil grubunda S ile başladığını öne sürüyor. Fakat Orçun Ünal'ın biraz daha yaklaşımı farklı. Orçun Ünal bu S Türkçesini Y Türkçesinden gelişen ikinci bir dil biçimi olarak görüyor. Ve bu tamamlamanın yani Y'den S'ye dönüşmenin de İsa'dan önce 1. yüzyılda en geç tamamlamış olduğunu varsayıyor. Ancak dil bilimsel başka metinlerden aldığımız veriler bizi bir başka yaklaşıma götürmek durumunda. Yani burada nedir? Ya Orçun Ünal'ın dediği gibi 1. yüzyılda tamamlanan bir Y'den S'ye dönüşüm var ki Moğolca alıntılar üzerinden falan bunu ispatlar çok ikna edicidir. Muhtemelen başka bir S Türkçesi grubu daha var veya bu S Türkçesi kesintisiz olarak çok daha eski bir tarihten geldi. Burada hemen gördüğünüz şey mesela Rusça'da Sorok sayısı. Bu Osman Hoca'dan doğrudan aldığım bir bilgidir. 40 demektir. Birdenbire Rusça'nın içerisine bu kelime 40 şeklinde bizim K ile başlayan bir sesimiz S ile söylenen bir biçimde girmiş. Rusçanın çok yeni bir dil olduğu için hani bu görüşün belki anlamsız olduğu düşünülebilir ama biraz sonra göreceğiz mesela yine Rusça'da sobaka kelimesi vardır. Köpek anlamına gelir. Yine K ile başlar bizim Z Türkçesinde. Bu sobaka kelimesi Metçe ve Saka metinlerinde de görülür. Yani tarihinin Slavca'nın daha ön kollarından birine girmiş olma ihtimali çok yoğun. Keza bir başka kelimemiz Farsça sal, yıl demektir. Yine bir başka kelimemiz biraz önce söylediğim gibi, bu arada sal kelimesi parçada sar biçiminde de bulunur. Metçe ve Sakalca'da spako kelimesi bizdeki kelimeye tekabül eder.
Bu kelimeyi enteresan bir şekilde yine Hint-Avrupa tezlerini destekleyen kişiler şeye bağlamışlar. Ne derler? İşbak kelimesine bağlamışlar ki Barsa'nın babasının adıdır. Ya da en azından ondan önce tahta geçmiş ve orduları yönetmiş kişinin adı. İşbakai olarak geçer. Bu i protezis yani i ses türemesi Spako da Asur kaynaklarında falan çokça karşımıza çıkan bir biçimdir. Fakat burada işte bu etimolojiyi yaparken İşbakai'nin etimolojisini aşağıda ortaya koyduğum verilerden yola çıkmışlar. Yani demişler ki modern Farsça'da sak, Sanskritçe'de şivan olarak geçiyor bu. Bu arada bu Farsça sak kelimesi bu görüşü savunanlar tarafından saka kelimesinin de etimolu olabilir olarak söyleniyor. Ama şuna bakmamız gerekiyor. En önemli unsur da bu zaten. Farz-ı misal, ben nohut diye bir kelimeyi bir metinde görsem, bu nohutun Türkçe bir etnonim olduğunu söyleyemem. Çünkü Türkçe'de nohuta benzer ve bakliyatlarla ilgili herhangi bir etnonim mevcut değil. Hayvan isimleriyle ilgili de Hint-Avrupa kavimlerinin hiçbirisinde bir etnik isimlendirme mevcut değil. Saka teorisi burada, yani saktan getirme yaklaşımı daha ilk adımda çökmek durumunda kalıyor. Elimizdeki Saka'nın gidebileceği yer İşbakaya meselesi ama şimdi onu da söyleyeceğim size. Yine Ermenice'de Aspanakas diye geçer bu İşbakaya'nın ismi. Bedrosyan'dan alıntıladığım bir şey. Bunu da biraz önce gördüğünüz üzere hemen aşağıda yazdığı üzere bazı Hint-Avrupa işte çok enteresan böyle karmaşık süreçlerle getirdikleri bir disiplin vardır burada. Oraya bağlarlar ama bu kelimelerin hiçbirisi sadece aşağıda yazdım. Aspanakas, parçadaki aşbak yani ispak ve Rusça sobaka biçimleri hariç spakoyla yani ki spako dediğimiz şey doğrudan Herodotos'ta geçer. Metlerde de sakalarda da bulunan bir kelime olduğunu söyler. İlişki kurabileceğimiz Hint-Avrupa kökenli başka bir kelime yok. Demek ki bu kelimenin kökenini başka bir dilde arayacağız. Hemen geldiğimizde Eser Hatton'un Sakala liderinin adı biraz önce söylediğim gibi İşbakaya, bu da işte Spakaya, Spak ve Aya kökleriyle açıklanmış. Bu Hint-Avrupa'ya tezidir. Ben bunu açıkçası kabul etmiyorum çünkü burada önümüzde Spako'dan getirebileceğimiz çok daha net bir etimolojik yaklaşım duruyor. Diğer taraftan biraz önce söylediğim gibi çok daha eskiye gittiğini söyledim. Bu Osman Nedim Tuna'nın 160-150 küsur sözcüğü açıkladığı Sümerce, Türkçe ses dizimleri. Sümerce'de S ile başlayıp Türkçe'de Y'ye dönüşen toplamda 12 tane kelime var. Aslında 13'te bir tanesi birinin uzantısı olduğu için buraya almadım. Mesela Sümerler sar diyor, biz yaz diyoruz. Sümerler sik diyor, biz yik diyoruz, Y anlamında. Sümerler keza yine sik diyor, pamuk anlamında, biz yün veya yünk diyoruz. Sümer silik, bizde elik. Sümerlerin sulusu bizim yol kelimemize tekabül ediyor. Devam ediyorum. Sümerce şek, bizde yağ. Bu arada ş ve y geçirgen seslerdir. Dolayısıyla çok bir problem arz etmezler bizim için. Sümerce'nin şiiri bizde yır, şarkı söylemek. Koşma türkü kelimeleri. Evet. O biraz daha geç bir dönem olabilir belki ama doğrudan yırla bağlantı kurarız. Keza Sümerce şiş, şeş veya siş biçimleri bizdeki işye götürmüş Osman Nedim Tuna. Sümerce'de şur, bizde yoz, vahşi anlamında. Sümerce'de şurim, bizde yarım. Sümerce zak, biz eski Uygurca'da yaka. Sümerce zal, bizde yal, alevlenmek. Sümerce zalak, bizde yalık, yani alev. Gördüğümüz üzere aslında tahmin ettiğimizden çok daha eski bir Es Türkçesi varlığı karşımızda duruyor. Yani tarihi yazılı metinlerde çok karşımıza çıkan metinlerden çok daha geriye gidiyor şüphesiz. Saka kelimesine etimolojisini yaparken de işte İskitlerden getirilen etimolojileri bir tarafa bırakıyorum tamamıyla. Burada hiç değerlendirmiyorum. Hani ele alınabilecek, değerlendirilebilecek teoriler. Zaten biri Osman Hocam'ın burada ortaya koyduğu sak, yay benzeşmesi üzerinden bir açıklama girişim var. Keşa mümkün. Zaten bu etimoloji çalışmalarında kabul edelim kesinlikle ortaya koymuyoruz. Belli bir yorum yapıyoruz. Burada ses tekniklerine bakıyoruz. Benim teorim olduğu gibi Osman Hoca'nın teorisi veya Smerenye'nin teorisi bile doğru çıkabilir. Bunu kimse ispatlayamaz. Ama önemli olan burada hani bir düşünce ortaya koyabilmek. Smerenye bunu gitmek, göçmek, aşmak gibi bir sak hükümden getiriyor. En son Fuzuli Bayat yine Karam'da bunun bir makalesini yazmıştı. Ay kültürüyle ilişkilendirmiş. İşte ayın 8 dönemi vardı. 8 sakız diye de okunabilir. Dolayısıyla kelime buradan köken almış diye de
ortaya koyuyor. Ben çok daha farklı bir yaklaşım benimseyeceğim. Bu etnonimleri açıklarken iki farklı yaklaşımı kendimize bir yol olarak seçebiliyoruz. Birincisi tipik bir benzeşme. Yani bir kelimeyi başka bir dildeki veya lehçedeki kelimeyle benzeştirerek açıklayabilirim. Veyahut da eğer yapabiliyorsam aradaki ses değişimlerini gösterme şansım olabilir. Ben burada ikisini de yapacağım. Birincisi, sak dediğimiz kelime Mekçe'de oğul anlamına geliyor. Oğul, evlat. Aynı kelime yine Sümerce'de de mevcut. Küçük çocuk anlamıyla. Yine buradan türeyen Şaktupa sözcüğü de daha sonra Akatça ve Geç Babilce'ye de Şandupa biçiminde geçmiş. Yani bu coğrafyada bu kelimeler hep yaşayan bütün halklar tarafından kullanılıyor. Nedense ama bu kelimenin daha sonra Hint-Avrupa uzantılarında bir karşılığı yok. Ama Türkçe'ye bir şekilde geçiyor bu kelimeler. Bu aşağıda gördüğünüz ifade biraz garip gelebilir size ama bu ne biliyor musunuz? Subartu duası diye geçer. Yale Oriental Studies'in 65. bölümünün 10. ve 11. dizileridir. Bu metin analiz edilemiyor. Herkes bu metni yazmış ve daha sonra bırakmışlar. Hiçbir şeye benzetememişler. Bu bir subar duası olarak görünüyor. Ve literatürdeki tanımı da böyledir. Fakat biz bunu Orhun yazıtlarındaki, en altta gördüğünüz şey Orhun yazıtlarındaki Bilge Kağan'ın seslenişler, Kültekin yazıtlarında geçer. İniği günüm, oğlanım, bir ki oğuşum bodunum. Kullanımı birebir aynı. Bakın inim. Bu inim sözcüğü şeydir bu arada. Sümerce'de bir kelime iki kere yazılırsa çoğul anlamına gelir. İni günümle benzetin inimma. Yani inilerime, kardeşlerime olabilir mi? Pekala mümkün. Oğlanım, bir ki oğuşum, sakka mı? Buradaki neyi açıklamak çok mümkün değil. Bilmediğimiz bir Türkçe, ön Türkçe prefix olabilir ama şakkame, ekler de aynı ilişkileri tarafı. Mame, inima, yani inilerime, daha sonra sagıma, oğluma. En sonunda bodunum şu bir ka. Yani subura. Demek ki su bir bunun bodunuymuş. Böyle bir kullanım evet mümkün olabilir. Nitekim bu coğrafyadan Subarların daha sonra Sibir adını bıraktıkları coğrafya Göktürkçenin türediği coğrafyadır. Acaba böyle bir yerleşmiş ifade biçimi olabilir mi bu dilde yazıtları yazarken? Yoksa alelade mi yazdılar? Bana hiç mantıklı gelmiyor açıkçası. Buradan bir bağlantı kurmamız mümkün. En azından şu anda elimizde beğenirsiniz beğenmezsiniz ama Subarca bu duanın okunmasına ilişkin bir deneme var. İlk kez. Devam ediyorum. Saka kelimesi gene, burada bir benzeştirmeyi işte devreye sokacağım. Biraz önce söyledim, bu bizim Sakaların ve Hunların R Türkçesi konuşan bir grup olduğunu varsayıyoruz. Bu doğrudan Çuvaşça'nın çıktığı koldur. Yani kol üzerinde Ogurcalardır. Ogurcadan sonra Bulgar dilleri vardır. Tuna ve İdil Bulgarların dilleri. Arkasından buradan Çuvaşça'ya giden bir kol olduğu varsayılır dilinde. Aynı kelime yoh biçimiyle, bu A'nın üzerinde bir çizgi var biliyorsunuz, bu labial A diye geçer. Yani dudaklarınızı yuvarlarsanız ve A sesi çıkartırsınız. A ve O arası bir sestir. Yoh biçiminde mevcuttur. Saka kelimesine benim en çok benzettiğim kelimelerden bir tanesi neden? Biraz önce söyledim. Sümerce'deki S ile başlayan kelimeler genel Türkçe'de Y'ye dönüşüyor. Sakaca'da Saka kelimesi de bu dil gruplarından bir tanesine Y'ye dönüşmüş olabilir. Mümkün bir açıklama. Hemen devam edelim. Bunun yanında, buraya aslında çok fazla girmeyeyim belki ama yine Sümerce'de sakın yanında bir de uk kelimesi geçer. Bu uk başka bir bizim on oklarda gördüğümüz ok biçiminin etimonu durumunda. Bunun biraz anlamda yalnız daralma göstermiş. Dikkat edelim, farklı Türk lehçelerinde ukun kullanımı. Bunu tabii buraya yazmamın sebebi şu, Talat Tekin bu Çuvaşça yah kelimesinin uk biçiminden geldiğini öne sürüyor. Sibirya Türkçeleri grubunda mevcut. Bu kelime Moğolca'da uk olarak var, Oyrakça'da uk olarak var. Hepsi hemen hemen aynı anlamda. Kabile, klan, temel, kök, asıl, Çuvaşça anlamı da aynıdır. Kabile boy demektir. Altayca'da uk, Tuvaca'da yine uk biçiminde mevcut. Bu kelimeden türeyen başka biçimler yine Kırgızca'da geçer mesela. Ukum şeklinde vardır. Ukum tukumumuzda diye böyle verirler. Altayca'da ukta gelişmek, serpilmek anlamlarını verir. Uktaş kabiledaş anlamındadır. Yine Yakutça'da bu biçimi mevcuttur. Son paragraftakiler başka bir kökten gelen, yine bununla karıştıran bir kelimeye ilişkin. Çok yormamak, konuyu dağıtmamak adına hiç oraya girmiyorum. Bu uk biçimiyle ilgili yazılı kaynaklardaki elimize ulaşan en eski örnek eski Doğu Türkçesi, yani Bilge Kağan yazıtı ve Tonyukuk yazıtlarında burada ok biçiminde mevcut.
Moğolcadan geldiğine ilişkin bir tez daha var. Bu çok mümkün değil çünkü Moğolların gizli tarihinde, ki en eski kitap tabii Moğol tarihine ilişkin, öz Moğolca ile yazıldığı için o kelimesi bulunmaz. Hatta Vladimir Sov'un o Moğolların içtimai tarihine falan bakarsanız Moğolların eski akrabalık ilişkilerine ilişkin en eski kelimesi aymaktır. Daha sonra bize oymak şeklinde geçti. Uk daha geç dönemlerde Moğolca'ya girmiş bir kelime. Hatta bu kelimeler bir 8 jenerasyonda bir, bu ki söylediğim şey Zeki Veli Toga'nın ifadesidir. 8 jenerasyonda bir etnik gruplaşmalar dağılmaya başlıyor. Dolayısıyla bu etnik jenerasyon dağıldıktan sonra ya kendi dilinde yeni bir kökleşten bir kelime türetiyor halk veyahut da en yakındaki komşusundan örünçleme yoluyla alıyor. Örneğin biz boy yapısını dağıttıktan sonra aşiret kelimesini almışız Anadolu'ya gelirken. Moğolistan'da bulunanlar, örneğin Tuvalar falan İzagur kelimesini almış. Moğollarla çok yakın. Bir kuşak sonra Rusçadan almaya başlamışlar. Rusların etki alanı daha genişlemiş. Rod kelimesi mevcut. Bildiğiniz Rusça kabile demektir. Başka bunun birçok örneği verilebilir. Mesela Kafkaslar'da gidin. Ermenice'de ve Kafkas dillerinde takum vardır değil mi? Tokum kelimesinden gelir. Farsçadan anlatılmıştır. Ermenice'de yok benim bildiğim. O varsa Çiçence'de ve Avarca gibi şeyler de var. Olabilir. Yani orada olduğunu ben biliyorum. Ermenice'de okudum. O tarafa da geçmiş olabilir. Evet, onlar da almışlar galiba. Farsça kelime var orada. Gördüm, hatırlıyorum çünkü o yüzden söyledim bunu. Veyahut da dil kendi öz biçiminde bu kelimeyi tekrar türetiyor. Mesela enteresan bir şekilde Kırgızca'da hem uruk kelimesi vardır. Aynı tohum anlamına gelir köken olarak ama akrabalık ilişkilerini anlatır. Bir kuşak sonra urugu tutmuşlar. Uruktan bu sefer uru kelimesini türetmişler. Aynı kökten gelen iki kelime mevcut dil içerisinde. Dolayısıyla bu tip yaklaşımlar bizim için çok yabancı değil. Moğolcadan gelmediğini en azından burada Moğolların gizli tarihi olmaması itibariyle biliyoruz. Uk kelimesinin. Ama hala etimon olarak Talat Tekin'e göre yokun etimonu olabilir. Ben burada başka bir ünlü Çuvaş etimolog Yegorov'a atıf yapacağım. Yegorov, Çuvaşça sözbaşı Y, bu Y sesidir. Ancak uk biçimi arasında çok bir fonetik açıdan bir bağlantı olmadığını söylüyor. Çünkü genel Türkçe'de Y ancak düz ünlüler içinde bulunur. Yani I seslerinin önünde tek karşımıza çıkıyor. Demek ki kök olarak en azından bu uk biçiminden getiremiyoruz. Elimizde tek örnek kalıyor. Bu da Saka'dan getirmek. Çünkü ses değişimlerini burada gözlemleyebiliyoruz. Şimdi birazdan buna geleceğim. Burada yine uk ve Sak'ı karşılaştırdım. İkisi de Sümerce, yani en azından Sümerce ile çağdaş bir Türk lehçesinden alınmış olması gerek. Sak biçimi Batı Türkçesinin, yani Sakaların ve Hunca'nın çıktığı kolun etimonu. Uk daha sonra Sibirya'ya gitmiş. Oradan Göktürklere bir idari teşkilat olarak gelmiş ve çevredeki neredeyse bütün Sibirya halklarında mevcut olan bir kavramsallaştırma. Hepsinin tek bir anlamı var. Aşiret, klan, boy, eski Göktürkçedeki Oğuş veya Tonyukuk yazılarındaki Bot, Oğuzların boyu, hepsi semantik olarak aynı işleve sahipler. Toplumda belli küçük toplumsal örgütlenmeleri karşılıyorlar. Ben bu noktada bir şey varsayıyorum sadece. Saka kelimesinden geldiğini düşündüğüm bir süreç. Bazı Türk lehçelerinde görebildiğimiz bir ses olayıdır bu mesela. Kelimelerin söz başındaki S'ler düşer. Mesela hemen bu altta en alt kısımda görüyorsunuz. Genel Türkçe süt kelimesi Yakutça'da üt biçimine gelir. Başındaki S'yi yitirmiştir. Keza Proto-Ugrik dillerden Macarca, yani Macarca'nın içindeki kola giderken de S sesinin söz başına düşmesi olayıyla karşılaşıyoruz. O halde Saka'dan gelirken de aslında kelime başındaki S'nin bir şekilde düştüğünü varsayabiliriz. Yani S'yi düşürdükten sonra ak haline gelmiş bir sözcük mutlaka karşımıza çıkmak zorundadır ki Siraklarla ilgili, ki kökleri belirsizdir tarihte. 2 tane Kağanları, 3 tane Kağanları bilinir. Bir tanesi Apifarnes diye bir kişidir. Hala ismi çok açıklanmaz ama ben nedense bu Apifarnes'in Farnes kelimesinde Arsak Hanedanı'nın kurucusu vardır. Aparnoi veya Parnoi diye geçerler. Onlarla bir benzerlik kuruyorum nedense. Diğeri de Zorsin kelimesidir. Bu Zorsin kelimesi çok yüksek olasılıkla Zor ve Sin diye ayrılabilir. Batı Türkçesinde kelime başındaki Z'ler ısrarlı bir şekilde Göktürkçe'de Ç'ye dönüşür. Zopan, çoban. Hatta Göktürkçedeki bir Ç karakteri bilirsiniz, böyle ters bir Y, çizgili bir Y biçimindedir o.
gösterge hem Macar ürünlerinde hem de Cermen ürünlerinde ısrarla Z sesini verir. Bu da enteresan bir bağlantı olarak karşımızdadır. Sin kelimesi de bunu Mehmet Ölmez çok değerli bir dil bilimcidir ama yabancı bir kelime olarak değerlendiriyor bu sin biçimini ama Orçun Ünal kelimenin san veya sin biçimiyle, şin biçimiyle genel Türkçe yin, insan bedenini vücuda götürebileceğini söylüyor. Aynı şekilde Çuvaşça'da bu kelime zaten şın biçimiyle mevcut. İnsan, adam, kişi anlamında. Yine Çuvaşça'da arşın biçimi de var. Yani er insan anlamında. Uygurca'da da sini kişi isimlerinin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben bunu aslında Çor Sini olarak okumamız gerektiğine en azından inanıyorum ve bunu bir öneri olarak ortaya koyuyorum. Saka'da ki biçim yani Sakaca biçim yani daha doğrusu Saka kelimesinin bizatihi kendisi kelimenin ne kadar benzediğini anlamamız açısından burası önemli. Evenki dilleri vardır. Tunguz dilleri grubundan. Burada mesela bizim Saka Türkleri yani Yakut Türkleri ki Yakut kelimesinin kökeni burasıdır. Rusçadan geçme biçimdir. Yako biçimde karşımıza çıkar. Yüksek olasılıkla bugün günümüzdeki Saha Türkleri bu kelimeyi kendilerine aldılar. Başındaki Y sesini S'leştirdiler. Ki bu yine geç dönemde Saka Türkçesinde gerçekleşen bir ses olayı. Aynı şekilde kelime Hantice'de yani bir Ural dil grubundan bir dildir bu. Yak biçimine geçer. Narodnost yani halk demektir. O halde kelimemiz ilk başta sak biçiminden S'yi düşürerek bir ak biçimine geliyor ve Sirak İsa'dan önce 3. 4. yüzyıl Siraklarla karşımıza çıkıyor. Hemen altında Ogurca'dan bugün modern Çuvaşça'ya giden bir ses değişiminin örneğini görüyorsunuz. Yani bu Macarcanın ünlü Macar Adiaganshi diye bir hanımefendi çok önemli bir şey. Macar tarihsel fonolojisi, fonetiği üzerine bir kitap yazmıştı. Tezi de budur zaten. Mesela kelime başındaki bir A, uzun A biçimi önce Ogurca'da diftonglaşıyor. Yani kelimenin başına Y türetmesi yapıyor. A sesi de kısalıyor. Hemen arkasından geç orta Çuvaşça döneminde iki farklı diyalekte. Bir tanesi Anatri, bir tanesi Viryal diyalekti. Biri I, bir tanesi O şeklinde söylüyor. Daha sonra modern Çuvaşça Anatri dialeklerinde yavaş. Bu ağaç kelimesinin etimolojisidir. Saka kelimesine aynı sayıyı uygularsak S'sini düşürdükten sonra ak, arkasından Bulgarca döneminde ah biçimine dönüşüyor. Arkasından diyaleklerde yıh ve yıh, daha sonra modern Çuvaşça'da yok biçimde karşımıza çıkıyor. Saka kelimesinin etimolojisiyle ilgili söylenebilecek neredeyse tek şey budur. Yani önümüzde kendisini kelime olarak Çuvaşça gibi bir Türk dilinde ortaya koyan ve tarihsel izlerine İsa'dan önce 8. yüzyıldan başlayarak rastladığımız bir toplum bugün Hint-İrani tezlerinin ortasında karşımızda duruyor. Şu andan itibaren bu konuda söylenebilecek bu tartışmaları sürdürmek durumundayız. Çünkü yeni dil bilimsel veriler ortaya çıkacak. Benim yaptığım etimoloji çalışması da kesinlikle arz etmiyor açıkçası. Bu konuda yeni bir şey, argümanlar ortaya sunacak birileri varsa memnuniyetle bekliyoruz ama kelime için en azından önerebileceğimiz bir etimoloji çalışması bu mevcut. Buradan da çıkarabileceğimiz sonuç Sakalar Türktür. Tartışmasıdır. Şimdi kanıtlarımıza devam edelim ama Sakaları bitirmeyeceğiz. Mesela şunu soran olabilir. Ya Sak kelimesi o boy anlamına geliyor, boy, kabile anlamına geliyor ama böyle bir etnik kullanım başka mevcut mu derseniz hemen ekranda görüyorsunuz. Afganistan'da yaşayan yerli bir halk. Muhtemelen Moğol baskısı zamanında Moğolcanın aymak, boy anlamındaki kelimesini almışlar. Onu etnik isme çevirmişler, bugün hala yaşıyorlar. Aymaklar. Yani Saka kelime olarak boy anlamını bırakıp bir etnonimin kendisi haline gelmiş olabilir mi? Aymak örneğinde gördüğümüz gibi olabilir. Diğer taraftan Ogur ve Oğuz etnonimleri de şayet Uk üzerinden bir çoğul ekiyle türediyse o da onun bir kanıtı olarak görülebilir. Son kanıtım ki bence en ciddi kanıtlardan bir tanesi bu. Sayın Polat, göçebelik üzerine harika tezleri olan bir hocamızdır. Takdirle okurum, herkese de tavsiye ederim. Özellikle Selçuklu Göçerlerinin Dünyası diye bir kitabı vardır. Anadolu'ya gelen ilk Türklerin göçebe yaşantısı ve bunun Selçuklulardaki oynadığı rol üzerine harika çalışmalardır. Boy boyladı, soy soyladı. Yani daha doğrusu makalenin tam adı boy boyladı, soy soyladı deyiminin ortaya koyduğu gerçek olması lazım. Aklımda kaldığı kadarıyla. Bu makalede Dede Korkut hikayelerindeki boy boylamak
aslında Oğuzca'da kullanılan bildiğimiz boyun bir karşılığıyken soy soylamak da kökeni çok daha eskiye giden o soy kelimesinin bir ifadesi olarak söyler. Peki Saka'yı böyle bir yere getirebiliyor muyuz? Saka kelimesi. İşte örneklerimiz oldu. Sagu. Yine Y Türkçesinde SY'yi kaybetmiş yol biçiminde mevcut. Yine buradan türeyen sıgıt, yıgıt ve ağıt hepsi aynı kökenden gelir. Muhtemelen sak veya yok kelimesine bir T ekinin eklenmesiyle oluşuyor. Bunu Orçun Ünal bir genel Türkçe hıgıttan geçirir ama genel Türkçenin bir önceki adımı sıgıt olması çok mümkün bir şey. Benim tespit edebildiğim kadarıyla bu mukaddimeti edepte de yani sakadı ölük ya, sakayı şir ayıplı ölük ya. Yani saka, övmek anlamında da geçer. Buradaki başka çalışmalar işte ağlama kelimesini A'dan, A fiilinden, belirsiz bir A fiilinden getirmek üzerinedir ama çok verimli bir şey değil bu. Çünkü böyle bir fiilin varlığına rastlamıyoruz hiçbir zaman. Ama sak kelimesinden bu boy boyladı ifadesi sak sakladı şeklinde sabı biçimine dönüşmüş olabilir. Ha, kelime soya gider mi derseniz elimizde fonolojik bir veri yok. Ama bunu bu konuda çalışmak isteyen varsa davet ediyoruz. Çünkü imkan tanıyan bir yılbaşı. Soylu ifadesi Saka'dan geliyor olabilir mi hocam? Dediğim gibi saga ile veya sagu ile soy arasında bağlantı kurmak için elimizde yeterli veri yok. Ama en azından sagu ve yol biçimiyle ki kelimenin kökensi olarak sakadaki A İrani bir ektir. Onu atabilirsiniz. Kelimenin kökeni çok yüksek olasılıkla sak. Buradaki gördüğünüz örneklerde de Orhun yazıtlarına geçer. Tongatik'in yuğunu bastık. Yol biçimi yani herhangi bir ek almamış biçimi bizim için saka kelimesinin sak olarak bir kanıtı. Yani kelimenin eski hali sak biçiminde mevcuttu. Dediğim gibi Türkçe'de en azından 3-4 örnek üzerinden saka kelimesinin etimolojisini yapma imkanımız var. Dolayısıyla sizden ricam naçizane biraz önce de söylediğim gibi İskit kullanımını artık bırakmamız gerekiyor. Yani bu alanda verimli tezler üretebileceksek kelimeyi saka biçimiyle ele alıp çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz. Sakalar aşağı yukarı, bu arada gelin size hiç oraya atlamadan sakaların Türk olduğuna ilişkin bir kelimenin sadece bir kişi adının etimolojisinde yapayım. Daha sonra saka bahsini kapatayım çünkü yüksek olasılıkla zaman içerisinde bu şey yetişmeyecek. Bu Saka komutanlarından biri olarak bilinir. İsa'dan önce 1. yüzyılda ilk defa Taksila bölgesine, biraz önce haritada göstermiştim ya Gandhara hemen Baktriya'nın güneyinde. Hindistan'da aslında Baktriya'nın kesişim bölgesi olarak görülebilir. Oraya ilk giden kişidir. Bu Maues'tir. Yunan kaynaklarına giyildi. Aslında Yunan kaynakları dediğime bakmayın. Sikkelerindeki Grek yazılarında Maues. Karosti ile yazılmış yazılarda da Moa şeklinde kullanılıyor. Bir de Taksila bakır levhası bulunmuştu. Orada yine burada geçer. Orada da Moga olarak kullanımı karşımıza çıkıyor. Paraların içinde yazılan biçimi bu. Yani paraların ön yüzünde Basileus Basileon Megalon Mau, Krallar Kralı Büyük Maues ve aynısının Sanskrit tercümesi Karosti ile Rajadi Rajasa Mahatasa, Moasa bu genitif belki S'ye atabilirsiniz doğrudan Moa. Bir de Karosti'de yine bir Matureş'te Lyon Kapital diye bir tablet daha var. Orada da bir mevaki kelimesi var. Çoğu kişi buraya bağlamış ama bununla ilgili net bir kanıtımız yok. Yani kelime bence buraya gitmez, o başka bir kişi olabilir. Hint-Avrupa tezleri ki bu Hint-Avrupa tezlerinin tamamı şöyle bu konunun vehametini size anlatayım. Bu alan hiç çalışılmamış bir alandır. 1960-70'li yıllarda Sikkelerin katalogları yayınlandı. Janosch Harmata bunların tamamını 20-25 tane ismi aldı, etimolojisini yaptı. Tamamında nedense komutan önder kelimelerinden getirdi. 25 tane Yunan tamamı aynı anlama gelir nasıl oluyorsa. O günden beri de üzerine hiç çalışma yapılmamış bir alan olarak kaldı burası. Şimdi burada da gördüğünüz yine Janosch Harmata'nın şeyi bu, etimolojisi. Bunu işte ne onun adı? Hotan sakacısında Mui kelimesine kaplan anlamında falan. Mümkündür ama bu kelimesi, Miu kelimesi sadece soğukça bazı kişi isimlerine görülür. İki isimde. Onlardan bir tanesi de zaten kadın ismidir. Bu karakterimiz bir erkek, eril ismi olması lazım. Çok elimizde bununla ilgili bir veri yok. Ama Türkçe'ye geldiğimiz zaman kelime daha farklı yerlere gidiyor. Bu Münevver Ebru Zeren'in bir makalesinden, kelimenin en eski formları, bögü, bügü, bokuk, bukuk, bukuk, her şekilde kullanılabiliyor. Çince pugu, eski Çince versiyonu, bokok şeklinde geçer. Bu en eski bilinen Çince bir şiir vardır, Çin beyti diye geçer. Onun şeyine geçen bir ünvan. Yine pugular vardır, Çin kaynaklarına geçer. En eski biçimleri Pogskut diye geçer.
Göktürk yazılarından doğrudan, daha doğrusu Göktürk yazıları değil, Göktürk tarihi içerisinde doğrudan bildiğimiz Bögü Kağan, Kaplan Kağan'ın ünvanıdır veya Kapkan Kağan olmadan önceki ismidir. Yine Uygurlarda Alkürük Bilge Kağan vardır, o da Bögü Kağan diye geçer. Yine Rübatski'den aldığım bu Bögü çor biçiminde bir kullanımda da aynı şekilde olur. Cüveyni'de Boku Tekin isimlerine rastlıyoruz. Cüveyni'nin tarih kitabında. Uygurlarda gene bir Boku Kağan vardır. Bir de ne coğrafyasıydı o? Harzemşahlarda Kadir veya Kayır, bu okuma çok belli değil. Bukuhan diye bir karakter daha geçer. Sözlüklere bakarsanız Reşit Rahmet Arat'a göre kelime çok açık. Bögü biçimde bilgelik, hikmet biçimindedir. Aynı şekilde büyülenmek biçiminde bilgiyle teşhis olmak yine Arat'ın verdiği anlamdır. Reşit Rahmet Arat'ın. Kutalbu birlikte de hürmet sanı olarak görülüyor. Yani bilgeliği bırakmış, aynı bizim hani bilge kelimesi gibi bir ünvan haline de gelmiş, bögü şeklinde bir san haline gelmiş, kullanılıyor. Yine genel etimolojide göre büyü kelimesinin kökeninde bu büküdür aslında. Aynı kelime Rusça'da bok biçiminde geçmiş. Bu kelimeyi genellikle Soğutça veya Bakterice bagodan getirirler ama A-O dönüşümünü göstermek gerekir burada. Onun yerine bu çok daha uygun bir yaklaşım. Yani kelime doğrudan Türk dillerinden birinden alıntı, bok biçimiyle. Başka karakterlere gelelim. Bakın biraz önce sadece Miyu kelimesinden bir tane, iki tane isim var. Soğutça'da demiştim. Türkçe'de şu anda herhalde 8-10 tane fen isim saydım. Bizim tarihimiz boyunca Türk metinlerinin içerisinde karşımıza çıkan Türkçe isimler bunlar. Temür Buka diye bir karakterle karşımıza çıkar. Dörfer'e gelirsek Böke kudretli pehlivan anlamına geliyor. Bu arada şuna dikkat edinizi rica edeceğim. Kelimeyi şurada Maoes, Moga veya Moa bu Saka Türkçesinde bu enteresan bir kural. Bu ses bilim kuralı olarak da vermemiz mümkün. Saka ve Hun dillerinde şayet kelime bir yuvarlak ünlü ve sonunda e ile bitiyorsa Göktürkçe'de kelime ikinci hecesindeki e'yi daraltma eğilimine giriyor. Mesela töre, törü, moga, bükü. Sondaki e Doğu Türkçesinde daralma eğilimine giriyor. Aynısını az sonra başka bir ünvanda daha göstereceğim size. Toplam 4 tane kelimede bildiğiniz bir dil bilim kuralı olarak izni sürebileceğiniz bir yasa halinde karşımızda mevcut. Bu biraz önce saydığım bu bögüler yani sonu ü ile bitenler bunun Z Türkçesi içinde kullanılan biçimi. R Türkçesinin daha doğrusu Sakaca'nın yol açtığı bir koldan kelimeyi doğrudan Yunan olarak alıntıladığını düşünüyorum. Bu aşağıdaki temir vokadan olarak başlayan 4 sözcüğün. Yani hiç Z Türkçesinde buradaki kelime sonundaki A'yı E'yi daraltıp Ü'ye çevirmemiş, Yunan olarak doğrudan almışlar. Dolayısıyla anlamını yakalamakta zorlanıyoruz ama iki ana doğaldan kaynaklanıyor. Bir tanesi kuvvetli pehlivan veya yapakoların lideri Divan Lügat-ı Türk'te büke, ejder, büyük yılan anlamını da verir buna Kaşgarlı. Diğeri de Moğolca'da yine böge, bögeci, şaman, kam anlamlarına gelir. Doğrudan Lessings'in sözlüğü, büyük sözlüğün bize verdiği kadarıyla. Buradan yola çıkabilirsek eğer, en alttaki kısma bakmanızı rica edeceğim sadece. Maoes'i kurabileceğimiz biçim, kelime başındaki M, kelime başındaki Doğu Türkçesindeki B, yani bügü, buku kavramı biçimi, Hun ve Saka metinlerinde ki Hunca'da bunun birçok örneği var, M'ye dönüşüyor. Dolayısıyla kelimeyi ben aslında möge şeklinde bir akıcı bir sesle birlikte tekrardan kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada bir yumuşak G'ye benzeyen ses vermemin sebebi de Yunanca metinlerde bu moga biçiminin maoes yani eriyen, daha akıcı bir sese dönüşmüş olması. Dolayısıyla gördüğümüz gibi hem Saka etnonimi hem de Sakalardan ki aslında vaktimiz olsa burada birçok ismini açıklama şansı mevcut. Ama burada keseceğim. Ben yanlış bir yere bastım galiba. Sakalara ilişkin iki tane sözcüğün etimolojisini yapıyoruz. İkisi de doğrudan Türkçe olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla artık sakalarla ilgili bir kuşku zihinlerimizde kalmaması gerekiyor. Fakat bu alanda hala birçok çalışmaya muhtacız. Yani bu bir veya iki kişinin yapabileceği bir iş değil, bu kurumsal olarak üretilecek bazı bilgi birikimlerinin dünya kamuoyuyla paylaşılmasına dayanıyor. Bunun başka bir yolu yok. Şimdi şuradan bu biçimi bırakıp size yavaş yavaş vaktimizde yeteceği ölçüde Sakalardan sonra aynı bölgeye biraz daha geç bir dönemde gelmiş Hun topluluklarını izah etmeye başlayacağım. Bu Hunlar aslında Sakaların oradaki varlığı
bildiğiniz biraz önce açıkladığım Sakaların varlığı İsa'dan sonra önce 1. yüzyılda başlıyor. İsa'dan sonra 1. yüzyıl içerisinde yavaş yavaş sönümlenmeye başlıyor. Fakat Hindistan'ın batı kısmında batı satraplıkları, kuzeyde Gandhara'ya doğru kuzey satraplıkları kuruluyor. Hemen aynı bölgede de yine birçok tezin içerdiği ölçüde Sakaların da içinde kuruluşunda bulunduğu Kuşan İmparatorluğu karşımıza çıkıyor. Kuşan İmparatorluğu'nun bittiği dönemlerde 4. yüzyılın ortalarından itibaren yavaş yavaş bu coğrafya kendisini Hunlara teslim etmeye başlıyor. İstisnasız ve süreksiz bir Hun gücü. Fakat kökenlerin nereden geldiğini tam bilemiyoruz. Yine de elimizde birçok veri var. Şimdi onları size yavaş yavaş izah edeceğim. Mesela bu birinci gördüğünüz biçim. Bu Batı literatüründe son zamanlarda çıkmış 1968'den sonra çalışmalar ortaya koyulmuş bir biçim. Alkon, Alkan, Alkun farklı şekillerde ifade edilen bu isimler nereden geliyor? Sikkelerin üzerindeki bu etnonim olduğu veya kişi adı olduğu varsayılıyor. Bunlardan geliyor ve bunlar artık müstakil bir Hun grubu olarak değerlendirilen bir grup. Alkan Hunları olarak da geçer. Fakat şöyle bir problematikle karşı karşıyayız bu Hun tarihini açıklarken. Sikkelerle yani manevi paralar üzerinde ısrarlı bir biçimde biraz önce gördüğünüz bu Alkon, Alkan, Alhan biçimlerini görüyoruz. İstisnasız. Hiçbir şekilde Akun ifadesi geçmiyor. Yazılı metinlere geldiğinizde ise bu sefer ortada Alkan diye bir şey yok. Sadece Akun geçiyor. Akunların geçtiği toplam 5 tane yerde burası. Bir tanesi Prokopius. En bilinen, en çok atıf yapılan metin. Toen tohunnon ton eftaliton etnos, usperleikos unamazusi. Aklar da denen eftalitonları. İkincisi, Theophanes Kompressor diye geçer. Leukosumnos tus legomenos neftalitas. Neftalitas yani neftalitas denen akunlar, leukos kelimesi ak demektir, beyaz demektir. Kozmas Indikoplöstes de doğrudan Leukoi Hunnoi biçimiyle karşımızdadırlar. John Rufus Süryanice yazar. Hunnaya Hıvara yine doğrudan birebir tercüme. Akunlar, beyaz Hunlar. En son bir de bir Ermeni kroniği Arnana Şirakatsi'de Eftelipler, Alkonlar ve Valkonlar biçimde. Alkan'ın bir yazılı metnine geçtiği tek biçim budur. Başka bir örneği yok. Ancak sikkelerde ısrarlı bir biçimde bu gördüğünüz yazıların tamamı mevcut. Alk, Alka, Alkon, Alkannano, Racelakana veya Alaka kelimenin anlamı deşifre edilemiyor. Dolayısıyla bunlar bağımsız, müstakil bir Hun grubu olarak teşhis ediliyorlar. Fakat sizden ricam aşağıda 2 tane fotoğraf paylaştım size. Bu 44 tip sikke diye bilinen Alkanonlarına ait bir sikke. Kelimenin ilk 4 harfi Alko. Burada hiçbir şüphe yok. Fakat ondan sonra bu oval 2 tane bir omega gibi gelen bir karakter var. Bunu çift N diye okuyorlar. Dolayısıyla bu kelime Alkannano diye okunuyor. Bütün literatürde böyledir. Ben şimdi size farklı bir şey önersem, ilk 4 karakteri bırakın. Bu ondan sonra çift N diye okunan bu oval karakter Yunanca'da omega sesine tekabül eder, Bakterce'de de mevcuttur. Eğer bu karakteri NN yerine omega ile okursak Alka Oono diye bir kelime karşımıza çıkar. Enteresan bir şekilde. Bunun başka örnekleri de mevcut ama en net görülebilir olanlar bu 44 tip sikkeler olduğu için bunu verdim. Ben burada şunu varsayıyorum. Bu hiç okumanıza bile gerek yok ama Alka bizim herhangi bir Türk lehçesinde karşılaştığımız bir kelime değil. Sandan izlerini buluyoruz. Mesela nerede biliyoruz bunu? Oğuz gruplarından bir tanesi Karayevliyken bir tanesi Alkayevli. Yine Türkçenin Doğu Türkçesi gruplarında yani Göktürkçeden gelen ki Göktürkçe'de de mevcut arkamak diye bir fiil vardır. Veya alkamak, övmek, kargamak yani lanetlemek fiilin tam tersidir. Kelimenin izleri Türkçe'de mevcut. Burada tek varsayabileceğiniz nokta Hint-Avrupa dillerinden ki bu çok enteresan bir şeydir ama getirebileceğiniz tek bir form Proto-Hint-Avrupa bir her kelimesinin Türkçe'ye alınmamış olması. Bu mevcuttur. Eğer buradan kurarsak ki burada bir problematik daha var. Ne hikmetse Proto-Hint-Avrupa dilinde 5 tane ak anlamına gelen kelime vardır. Bu kelimelerin birçoğu muhtemelen Hint-Avrupaca'da değil. Belki her de onlardan biridir bilemiyorum ama hani elimizde literatüre atıf yapmak için var olan tek kaynak. Eğer Proto-Hint-Avrupa dilinden beyaz anlamına gelen bir kelime dilimize alındıysa Tokarca üzerinden bu olabilir. Çünkü Tokarca'da arki biçimidir. Bu ilk önce muhtemelen bir dilde, bir şeyde, Türkçe grubunda ark olarak devam etti.
Ki bunu Uygurca bir metinden ortaya koyarak söylüyorum. Zimen'in yayınladığı bir metinde şeydir bu. Arka biçimde mevcuttur. Bir dil grubunda ise RL'ye dönüştü. Sızıcı bir ses olduğu için çok rahat dönüşebilir. Alka biçimine gelir. Daha sonra Hunca'ya gelirken bu şeyde Hun Türkçesindeki, daha doğrusu genel Türkçedeki, Doğu Türkçesindeki K sesleri eğer kalın bir ünlünün yanındaysa Çuvaşça'da ısrarlı bir şekilde frikativization derler. H sesine dönüşür. Mesela örnek olarak şu Karahun biçimine bakabilirsiniz. Tarkan, Doğu Türkçe, bizim ne derler ona, eski Doğu Türkçesinde Tarkan biçimi, Bakterice metinlerde muhtemelen Hunca'dan veya başka bir uzaktan aldı. Tarkan'dır. Kelime frikatifleşti. Yani ses frikatifleşti. Eski Doğu Türkçesinin K'nı Hakan, Hagan'ı şekline dönüşür. Kunçu'yla Hinziyo'ya dönüşür. Aynı şekilde Arapçada da mesela bunlar mevcut. Arapçada da bu Hakan, başka Tarhan biçimleri karşımıza çıkar. Dolayısıyla karşımızda Alka kelimesi Hun Türkçesinde K'yi frikatifleştirerek Alha haline dönüşmüş durumda. Kelime bir diğer koldan da arka biçiminden şu ana kadar yapılamayan bir etimolojidir bu. Ak biçimine dönüşüyor. Nasıl oluyor derseniz doğrudan Talat Tekin'in bir makalesi vardır. Bu konuyla ilgili der ki eğer ön Türkçe'de R ve K sesleri yan yanaysa kelimenin Moğolca aynen devam eder. Genel Türkçe'ye geçtiği zaman R'yi düşürür. Arkadaki son ses de düşer. Kelimenin başındaki ünlü harf uzar. Arkayı şimdi aynı kuralları uygulayın. R düştü. Sondaki vurgusuz A sesi de düşüyor. Öndeki A da uzuyor. Karşımıza A kelimesi çıkıyor. Doğrudan Türkçe. Yani hiç tartışmasız bir şekilde. Ve bunu Talat Tekin'in sadece yazdığı bir makaleye bakarak yapabiliyoruz. Dolayısıyla artık bu tartışmanın ötesine bırakılması gereken konular bunlar. Alkanlar bağımsız bir grup mu? Akunlardı. Eğer Alkanlar bağımsızdı diyorsa birileri bana Orta Asya'da, Bakterya ve Kuzey Hindistan'da bana Akun kelimesini gösterecekler o zaman. Yani varlıklarını gösterecekler. Sadece metinden biliyoruz biz bunları. Dolayısıyla artık burada da en azından şunu söyleme imkanımız var. Hunlar tartışmasız bir biçimde bir Türk varlığı ortaya koyuyorlardı. Buradaki şey de Hun kelimesinin farklı dillerde kullanılış biçimlerini yazdım sizin için. Çünkü buradaki okumalarımı çok beğenmeyenler vardı. Bu omega biçiminde o şeklinde okunabilir mi diye önerdiğim zaman pekala okunabilir. Hun kelimesinin diğer dillerdeki kullanımlarına bakalım. Birinci kullanım Yunanca. Bu doğrudan Ptolemaios'a geçer. Markan'da da vardır. Etnonimler değişir. Hun kelimesinin en eski biçimi kalın bir sesle söyleniyordu. Kunoi diye. Nereden biliyoruz kelimenin değiştiğini, bir etnonimin değişebileceğini? Toyuk'un Türk'üne Bilge Kağan Türk diyor. Öyle değil mi? Sakaların Tonga boyu Tonga olarak 9 Oğuzların içerisinde yer alıyor. Yani etnonimlerin zaman içinde değişmesi çok normal bir kavram. Dolayısıyla Hun kelimesi de değişti. Bizim için burada önemli olan şey İsa'dan sonra 4. yüzyılda, İsa'dan sonra 6. yüzyıl arasında Hun etnonimi nasıl ifade ediliyordu. Şimdi buna geleceğim. Buradaki asıl kaynaklarımız birincisi Yunanca. Bakın Unnoi, Uennoi, Unnoi biçimleri var. Hatta nedense benim biraz önce önerdiğim gibi omega ile kullanımı bile var. Onnoi diye. Yunanlar bunu bu şekilde yazmışlar. El yazmalarına geçiyor. Mention Helfa'nın doğrudan el yazmalarından söylediğim bir bilgi. Latince'de yine Huni biçimine geçer. Hunni, Unni, Jordanes ve Ammianus Marcellinus'tan net olarak biliyoruz bu kullanımda. Bakterice'de Hun kelimesinin ikinci bir kullanımıdır. Çünkü Bakterice'yi farklı dil gruplarından başka halklar kullanmaya başladılar. Dolayısıyla her halk geldiği zaman kendine ilişkin bir takım yazım kurallarını da getirdi. Çok düzensizdir kelimelerin kullanışı. Dolayısıyla Hunların başka bir kullanım biçiminde Uonano şeklinde karşımıza çıkıyor. Hotanca yine Huno. Yani ısrarla dikkat ederseniz kelime başında bir şey var. Bir H formu, yani glottal stop dediğimiz bir şey var. Ses biçimi var. Sadece bunun dışında olan kullanım Pehlevice ve Solçer içinde daha böyle hışırtılı bir sese geçiyorlar. Hyon ve Hon şekline. Ki bu Hyon biçimi çok önemlidir bizim için. Ammianus Marcellinus'ta Kionitae diye bir halk geçer. Hala bugün tartışmalar mevcuttur. Ya Kionitler geldi, bunlar Hun muydu değil miydi falan. Bu tartışmalara gerek yok.
Ammianus Marcellinus kitabının 31. kitabında, ki 14'ten ve 15. kitaptan itibaren elimizde, gerisi kayıptır. 31. kitapta Hunları anlatır. Anlattığı Hunlar Atilla Hunları. Çok yakından tanıdığı bir grup çünkü Bizans'ta doğrudan ilişki içindeler. Fakat doğudan gelen bazı Hun gruplarını tanımıyor belli ki. Bu kelimeyi doğrudan bir Pehlevi veya Sasani kaynağı üzerinden almış. Hiyon biçiminin Latince'deki biçimi Kiyonit olarak karşımıza çıkıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Dolayısıyla Kiyonit dediğimiz yapı aslında kendince bağımsız bir Hun grubu değildir. Hunların sadece Soğutça'daki kullanılış biçiminin Latince'ye transkripte edilmiş biçimidir. Devam edeyim. Süryanice ve Ermenice biçimleri gene aynı bir şekilde kullanılır. Birinde Hong, birinde Hunlaya. Çince'de 9 Oğuzların içerisinde vardır bu grup. Yine Hun biçiminde telaffuz edilir. Sadece Arapça kaynaklar, iki tanesi yine arkaik Hun kullanımına yakın bir biçim ortaya koyarlar. Bir tanesi işte Mervezi'de, bir tanesi de şeyde, Yakut el-Hemevi'de, Kun biçimiyle mevcuttur. Bir de Macarların içinde Kunlar diye bir gruplar daha vardır. Buradan karşımıza çıkan tek şey ısrarlı bir şekilde, özellikle İsa'dan sonra 4. yüzyıllarla 6. yüzyıllar arasında Hun biçimi başında yüksek olası bir H fonemiyle birlikte telaffuz ediliyordu. Dolayısıyla bizim için Alka-Hun kelimesini, Akhun kelimesini orijinal kullanımıyla Alka-Hun biçimiyle yeniden kurmak çok bir sorun oluşturmaz. Bu da bizi doğrudan Türkçe'ye götürür. Ki nitekim bu Ak-Kara ayrımı Osman Hoca'nın da kariyerinde çok önemli bir yere sahiptir. Üzerinde de çok fazla düşünülmemiş bir konudur. Hun grupları içerisinde karşımıza çıkarlar. Yani karşımızda bir Hunlar vardır, genel bir ifadeyle. Bunun tarihi işte Mete'den başlatır ki Mete'ler Hun falan değildir, onu da söyleyeyim ben size. Bir Çin metni üzerinde çalışıyorsak, öncelikle o Çin metninin ta Bernard Kalbren'den itibaren eski rekonstrüksiyonlar yapılıyor. Bu teknik artık çok gelişti. Eski Çince Xiongnu kavramının eski Çince rekonstrüksiyonu Flonla'dır. Hun kelimesine hiç benzemez. Zaten Hun nereden çıkıyordu? Ve Günle ilk bu kitabını yazdığında Histoire de Tatar diye bir kitap var ya, Hunların, Tatarların ve Türklerin tarihi. O zaman Çince'nin Veciz denen bir transkripsiyon sistemi kullanıyordu. Kelimenin eski biçimi Hyong'tu. Bugün Çince'ye geldiğinizde Pinyin de Xiong. Yine Hun kelimesinden uzaklaştırıyor bizi. Yine Türklerdi. Ona hiçbir şey demem. Ama kelime muhtemelen Hun değillerdi. Bunlar daha sonra Purum denen bir yapıya giderler. Flonlardan Purum'a giderler. Ki bu Purumlar Göktürk yazıtlarında Rom olarak karşımıza çıkar. Bu da enteresan bir tevafuk mu diyelim, bir rastlantı olarak karşımızda dursun. Bunu nereden çıkartıyorum? Bunun Bakteriya'da kullanılan biçimi şeydir. Fromo Kesaro diye bir karakter vardır. Barka Tekin'in oğludur mesela. Oradan çıkartıyorum Türk olduklarını. Bunların diğer kullanımına ilişkin diğer kavramlar da Kızıl Hun biçimi vardır. Bir de Kara Hun biçimi vardır. Kara Hunlar, Kızıl Hunlarla ilgili problematik biraz daha şeyden başlar. Doğrudan Kızıl Hun ifadesi hiçbir kaynakta geçmez ama Yunan kaynaklarında Kermikiones veya Hermikiones diye geçer. Bir de Soğut kaynaklarında, Pehlevice'de özellikle bunda hiç galiba olması lazım bu. Karmik-Hiyon biçiminde geçer. Bunlar Doğu Nehri civarlarında yaşayan bir toplum. Hatta yani şu anda düşüncemiz şu, Osman Hoca'yla da daha önce konuşmuştuk biz. Acaba Atilla Hunları mıydı, Kızıl Hunlar dediğimiz grup? Buraya yakın bir sonuç belki verecek bu çalışmalar. Diğer bir grup da Kara Hun biçimidir. Bu Kara Hun biçimini de doğrudan görmeyiz ama Sanskrit metinlerde Hara Hun ifadesi vardır. Bunları Hint-Avrupacılar Hara kelimesi, al kelimesinin kökenidir. O yüzden oraya bağlarlar ama çok fazla meşakkatli davranmaya bence gerek yok. Enochi'nin söylediği gibi buradan Kara kelimesi çıkar. Marquardt da zaten aynı kanaldedir. Biraz önce söylediğim gibi Doğu Türkçesindeki K'ler Hun Türkçesinde H'leşir, frikatifleşir. Sanskritçe'de de frikatif bir ses yoktur. Alfabe karakter yoktur. Dolayısıyla bunu glottal bir sesle karşılamak durumundadırlar. Kara Hunlar aslında Sanskrit kaynaklarının Hara Hunlarıdır. Aynı kelime mesela bu K kayması karşımıza bakın Zaboko ünvanında da çıkar. Bu Zaboko Yak ünvanının eski biçimlerden bir tanesidir. Orada da bu Yak biçimini Toga'nın hazırladığı bu İbn Fadla'nın Seyahatnamesi Almanca kitabında farklı biçimlerini gösteriyor. Yaku yani K sesiyle kullanıldığı biçimler de mevcut. Hunca muhtemelen oradan getiren bir dil grubuna sahip. Ben kelimeyi Şaboko şeklinde kuruyorum.
Ki bunun bir kanıtı da, kelimenin eğer böyle kurulabileceğine ilişkin bir kanıtı da Bulgar yazıtlarında mevcuttur. Yani aslında ben onu şaboko derken ara ses türemesi yapıyorum ama bu ara sesin türediği başka bir kanıtı size şöyle göstereyim kısaca. Çok küçük. Hemen altta görürseniz Tuna Bulgar Kanunundan kalma 2 tane yazıtımız vardır. Bir tanesi Omurtak, bir tanesi de Malamir'e ait. İkisinin de ünvanı Kana Subigi'dir. Bulgar yazıtlarında. Bunu Talat Tekin işte o kitabı yayınlarken Subeyi olarak çevirdi. Subigi, Subeyi olması lazım falan diye, fakat Türkler'e bakarsanız Subigi çok da matap, Subeyi çok da matap bir ünvan değildir. Alt düzey ünvanlardan biridir yani. Ama buradaki Kana ile birlikte, yani Han kelimesiyle birlikte kullanılması Yapku Kaan şeklinde Göktürklerin kullanımına paralel arz ediyor. Buradaki Subigi kelimesi de Sabgu, yani Yapku kelimesinin S Türkçesiyle başlayan bir biçimine izafe eder. Subigi biçimiyle. Arada bir i sesi türetmiştir. Aynı kelime Oğuzca'da anlamını kaybetmiştir ama savcı biçimiyle mevcuttur. Çünkü şöyle bir şey muhtemelen gelişiyor orada. S Türkçesinden Sabgu ünvanı geliyor. Yüksek olasılıkla Kuşan İmparatorluğu zamanında yerleşiyor ve ünvan Kuşanlar üzerinden diğer Türk dünyasına yayılıyor. O yüzden hepimiz Yapku ünvanını biliyoruz ama kelimenin arkaik formundan türeyen savcı biçimlerini falan hala kullanıyoruz. Sadece buradaki problem Subigi'deki ikinci karakter U sesi, yani U şeklinde ifade edilmiş olabilir mi? Problematik buradadır ama Çuvaşça bize yardım ediyor. Yine A ve O arasında bir sesle sava biçimi vardır. Şiir dörtlük demektir. Sav kelimesinden gelir. Yani kelime doğrudan savcı kelimesiyle işlevsel olarak aynı bir türüne sahiptir. Sabgu kelimesinin, yapku kelimesinin en eski formlarından birini görüyoruz. S ile başlamak durumundadır kelime. Birazcık konular belki karışık gidiyor çünkü elimizde 6-7 tane etnonim, aşağı yukarı 20-25 tane kişi var. Yani bunların tamamını çözümlemek durumundayız. Dolayısıyla biraz karışık anlatıyor olabilirim ama maalesef halkları da birbirine bağlayabilecek argümanlarımız çok fazla mevcut değil. Mesela Alka'dan, daha doğrusu Akunlardan Kızıl ve Karakunlara giderken bir geçirgenlik söz konusu ama metinler arasında kopukluk olduğu için doğrudan aktarmamız mümkün olmuyor. Aynı şey Kidara için de mevcut. Yine bu Hun grupları içinde tasnif edilen bir gruptur bu Kidara Hunları. Modern Hun çalışmalarına bakarsanız Kilerikler diye adlandırırlar. Bunlar bağımsız, Alka Hunlardan da, Eftaliklerden de bağımsız olarak bir karşımıza çıkan bir yapıdır. Etimolojik olarak da yani Çin kaynaklarında zaten geçer bu isim. Bir de bir sikkelerin üzerinde mevcuttur. Cin duvarı yani eski Orta Çince bir biçimiyle ve Kitala veya Kietala diye yazılır. Yunanca kaynaklarda yine Priskus'ta Hunoi, Hoikileri Tai biçimiyle karşımıza çıkar. Franz zaten Hun kitaplarını büyük bir Hun tarihi yazmıştır. 5 ciltlik. Ona göre Batı anlamına gelir. Çünkü Uygurca'da mevcuttur bu kullanımlar. Yani kidir, kider biçimi. Kider de batıdaki anlamdadır. Buna göre, Altayan'a göre batıdaki Hunlar yani batıda Aku olacağı için Akunlarla eş anlamdır. Aslında ucundan bir doğru bir yere temas eder ama bana kalırsa etimolojik olarak çok doğru bir noktayı tutturamaz. Kidaritler kimdir diye bakarsanız bu arada Kidarit sikkelerinin tamamında neredeyse şu sağ üstte gördüğünüz Tamga ile karşılaşırsınız. Zaten kimliklerini bu Tamga üzerinden tesis edebiliyoruz. Biraz önce Akunları anlattım ya, onlarda da hemen slaytın başında kullandığım, ya da şuradan göstereyim, şu sağ üstteki Tamga bulunur. Şimdi Kidara'dan önce benzer sikke üretiminde bulunmuş 4 kişi daha sayabiliyoruz. Yosa'da, Kira'da, Peros, 4. kişi Kidara. Buradan şu sonuç çıkıyor aslında. Kidara Hunları diye bir şey yok ortada. Çünkü bu Tamga'yı kullanmışlar, orada bir siyasal rejim girmiş. Neden bunlar Kidara olarak adlandırılmış, Kidaritler olarak adlandırılmış? Bu sorunun cevabı mevcut değil. Benim buradaki tezim şu. Sadece Kidara'ya ait sikkelerden bir tanesinde arka yüzüne Brahmi harfleriyle alaka yazılır. Biraz önceki Alkan kelimesinin karşılığıdır. Yani Ak kelimesinin aslında. Şunu varsayamaz mıyız peki? Bakteriya ve Kuzey Hindistan'ın siyasi tarihini anlamak için şunu kafamızda oturtmamız gerekiyor öncelikle. Kıpçak bozkırlarında veya Ötüken taraflarında gördüğümüz gibi büyük imparatorluklara ev sahipliği yapabilecek bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Tamamı şehir devletleri, en iyi ihtimalle bir veya iki şehrin birleşerek bir idare kurduğu sistemler bunlar. Belki ayrı bir devlet. Belki hemen yanında Kunduz vardır, ayrı bir devlet.
Hemen yanında Varvariz vardır, Efterilerin başkentidir, ayrı bir devlet. Taksim'e gidersiniz, Hindikuş sağları zaten tamamen araya set çeker. İkinci arasında şey olmaz, haberleşme sağlanamaz. Hindikuş dağları yüzünden Fars kaynakları, akumları verilmez. Efterileri çok iyi biliyor bu bakteriyadan. Arada böyle coğrafi bir farklılık vardır. Şimdi benim buradaki tezim de bu zaten. Kilara'nın kendisi bir şahıstı. Bu bir etnonim değildi. Kilara'nın kendisi bizatihi Akundu ve daha sonra muhtemelen Belçika elinde bir rejim vardı. Bu yere Hun göç oldu. Kilara da burayı Hunlaştıran ekibin başındaydı. Bunu nereden çıkartıyorum? Kilara kelimesinin kökenine bakarsanız hiçbir dilde açıklayamazsınız ama Hakasça'da Kilis bir kadın ismi olarak, Başkırça'da da Kiyiz biçimiyle, Adak Türkçesi, Ayak Türkçesi. Yani Türkçenin gruplarında biliyorsunuz D ve Y grupları vardır. Kıdız, Kıyız biçiminde keçi anlamında şahıs ismidir Başkır Türkçesinde. Doğrudan Raşonye ve baskın onomastik kontrol kullanılıyor. Yani Kilara bizim için bir şahıs adı olarak kullanılıyor. Başka dillerdeki örneklerine bakın. Bunlar çok daha ilginç bir yere götürür. Kilaris. Burası bir ne derler ona? Eski Helenistik metinlerin sözlüğünden aldım. Pilos Basilikos. Kral tacı demektir. Kilara'nın anlamı eski Yunanca'da buymuş. Başka ne diyor? Persikon diadema. Perslerin taktığı taç. Onun anlamı Kilara. Devam edelim. Modern dile, modern Yunanca, Orta Yunanca, daha doğrusu modernden biraz da 18. yüzyıl Yunancasında kitara biçimiyle aktarılmış bu. Hala mevcut orada. Tavuğun tüyleri anlamına falan geliyor yani. Tam hatırlayamıyorum şu anda kelimeyi. Tavuğun tüylerinin uç kısmı. Filon, bir Yahudi yazardır Helenistik düşüncede. Kilarei gar hoiton neon basine falan diye devam ediyor. Burada şunu diyor aslında. Krallar gibi Kilara giyerlerdi. Taç giyerlerdi. Metni verdiği anlam bu. Devam edin. Çok daha eski. İsa'dan önce 2. veya 1. yüzyılda 2 farklı çeviri var. Eski ayetin Septuagint çevirisi. Zekeriya kitabına ne demiş? Bunu Sarit diye çevirmişler ama Kilaris kelimesini tekrar kullanmış. Israrlı bir şekilde taç anlamına geliyor. Kilaris. Ne hikmetse. Helenistik düşünce dünyasında. Etimolojik sözlüklere bakalım. Frisk'in büyük Yunan etimolojisinde türban biçiminde bir kafa giysisi, kafayı örtmeye yarayan bir türban biçimi giysi. Sadece Pers kralları takar. Aynı zamanda Yahudi yüksek rahiplerinin giydiği bir türban. Anlamları bu şekilde veriliyor. Kelime aynı şekilde İbranice'de kıtır, kıtır malkut veya Aramice'de kitra içinde de mevcut. Peki bunun Türk kültüründe bir yeri var mıdır diye sorarsanız vilayetnameye bakın derim. İbrahim Hacı'nın başında geyik postundan dikilmiş bir börk vardı. İbrahim Hacı kendisinden muhip olanlara geyik derisinden taç giydirirdi. Demek ki bizim dilimizde börkle taç aynı anlamına geliyor. Yani Kilara kelimesi bizdeki keçi anlamıdır. Doğrudan keçi anlamını verir. Bunu da nereden çıkartıyorum? Keçi anlamını verdiğini. Yazmayı unutmuşum burayı, özür dilerim. DLT olan kısmında bir şey vardı, silinmiş. Divan Lügat Türk'te Kilis biçimiyle anlamı keçedir. Kilis'i eğer r'leştirirseniz kidir olur. Biraz önce söylediğim Hun Türkçesindeki son hece Doğu Türkçesinde i'ye dönüşür, daralma eğilimine girer dediğim kural aynen kendini gösteriyor. Doğu Türkçesinin kilisi, Hun Türkçesinin kilerine dönüşüyor. Yani anlayacağınız tarihten şu ana kadar kimsenin görmediği bir ismin, bir hatta sıradan bir keçe sözcüğünün farklı kullanımlarını karşımızda bulabiliyoruz. Hem de vilayetnameye atıf yaparak. Biraz önce demiştim ya, bu isimler mutlaka kendisine toponomide yer bulurlar. Hindistan'da Kedarnath zirvesi vardır. Bunu örnek olarak sayabileceğimiz. Bir de Hindistan'ın yani Aslan bölgesinde Şri Kedar Tapınağı da mevcuttur. Bu Kedar'ın etkisi öyle olmuş ki Sodya'da uzunca bir zaman yani İsa'dan sonra 7. 8. yüzyıla kadar falan Haydar ismini, Kedar ismini falan çocuklarına, Hun ismini çocuklara vermeye devam etmiş. Soğutlar, asiller. Ama buradan şu ana kadar hiç söylemedi ama acaba buraya bağlayabilir miyiz diye sadece anmak istediğim düşünce deneyi yapalım burada. Arap dünyasında Kederitler diye bir halk vardır. İsa'dan önce 6. yüzyılda başlar tarihleri. İlk kralların adı Gindibu diye bir kişidir. Bilmeyiz. Ondan sonra 5 tane kralları değildir. 5 tanesi de kraliçedir. Kadınlar tarafından yönetilir. Tarihine ilişkin hiçbir şey bilinmez. Eski ayette bazı özellikleri mevcuttur. Israrlı bir şekilde ok atmalarıyla ünlüdür. Hazara keder derler.
Şimdi ona geleceğim hocam birazdan çünkü bunun onomastikte de yeri var güncel şeyde. Dikkat edin mesela bu Bible Encyclopedia'dan aldığım bir şey. Bu eski ayette geçiyor. Kedar'ın kardeşi Teman ve okçuları. Meta'nın babasının adı Tuman'dır. Acaba benzetebilir miyiz bilmiyorum. Burada şunu söylemek istiyorum yalnız. Bu Kedar biçimi Arap dünyasına neden getirdim bunu? Şu yüzden. Bu Arap dünyasının içinde kökenle ilgili iki farklı anlatım mevcuttur aslında. Bir tanesi İsmailoğullarından geldiklerine inanırlar. Fakat Kur'an gibi en eski bir metnine baktığımız zaman bunu görmemiz mümkün değil. Mesela İsmail Aleyhisselam'la Cenab-ı Peygamber'i en yakın birbirine yaklaştırabilecek bir Kur'an ayeti söylerseniz karşıma ne vardır? Kulu amenne billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakup. Bize indirilene, aynı zamanda Allah'a bize indirilene ve aynı zamanda İbrahim'e, İsa, İsmail'e ve Yakup'a indirilene iman ederiz. Hafız-ı Kerem biri değilimdir ama yani yanılmıyorsam Bakara 136 olması lazım. En yakından kurulabilecek ilişki İnanç üzerinden kurulabilecek bir ilişki. Yani Hz. Muhammed ve İsmail Aleyhisselam arasındaki ilişki açısından söylüyorum. Ama daha farklı kitaplar vardı. Arap nesepnameleri diye geçer bunlar. Mesela Kitab-ı Ensar-ı Arap ve Yemen'in veya mesela İbn-i Kelbi'nin. Buralarda daha farklı bir anlatı vardır. Araplar üç ayrılır. İsmail Türk'le bir bilgileri yoktur bunların. Arabi Baile, Kadim Araplar diye geçer bunlar. At vardır, Semud kavimleri vardır. Yani bildiğimiz Araplar ortaya çıkmadan önceki kavimler. Daha sonra Arabül Aribeler vardır. Bunlara Kahtaniler denir. Yemen Araplardır bunlar. Saf karışmamış Arapız biz derler. Bir de Arap-ı Müstaribe diye bir kavram daha vardır. Araplaşmış Araplar. Hz. Muhammed'in bir Adnani olduğu bilinir. O yüzden buraya getiriyorum. Arap Yarımadası Türklerden Irak yalıtılmış bir coğrafya mıydı? Hiç sanmıyorum. Bu Kedar'ı eğer biraz daha kurcalarsak muhtemelen buradan birçok veri elde edeceğiz. Yöneticilerin kadın olması, okçuluklarıyla meşhur olması, o kadar kitabın içinde yani çok fazla hani kaynak görmüşümdür bununla ilgili. Türklerden başka herhangi bir halka zaten okçuluk atfedildiğini hiç görmedim. Bu bizim için aslında başlı başına bir kanıt bile oluşturuyor. Diğer taraftan Kedar ismi Hindistan'da özel isim olarak kullanılır. Yani şahıs ismi olarak birinci kullanılır. Bir de enteresan bir biçimde Aşkenaz Yahudilerinin soyadı olarak kullanılır. Sadece bir Google araması bile yapsanız böyle bir 15-20 tane soyadı Kedar olan Aşkenazi Amerikalı görürsünüz. Kelime Osman Hocam'ın dediği gibi Hazar'dan geliyor mu? Hazar'dan geliyor. Hazar'ın eş anlamlısı. Hazar'ın eş anlamlısıymış. Yani kelimenin kökeni acaba buraya bağlanabilir mi? Ki bence bağlanabilir. Bunu da uzun uzadıya düşünmek durumundayız. Ne kadar süremiz kaldı Vedat Bey? Ona göre toparlayayım. Yok yani dinleyici ne kadar sabrediyorsa o kadar. Tamam. O halde böyle bir klip biçimimiz vardı. Hani buraya hiç girmeden ya da aslında girebiliriz. Bu kedi de ihmal edilmiş bir haldır. Yine Orta Asya'da bunların asıl coğrafyası yine Baktriya'da yer alır. Herat bölgesinde hakimdirler bunlar. Bunları da sadece Kili'den biliyoruz. Kili bu sikkelerin üzerinde yazan bir ünvan olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğimiz tek örnek de Varahran diye bir karakter. Kili Varahran diye. Bunu numizmatlar genellikle Kay Varahran'dır bu diye açıklarlar. Kay da eski bu Şahname'deki Kayani Hanedanı'na refer ederek kullanılır derler ama Kili'den bir kay çıkarmak çok da kolay olmuyor. Bu Kili Varahran dediğimiz karakterin bir diğer özelliği de biraz önce gördüğünüz o 4 tane Eflet yöneticisinden bir önceki de Kili Varahran'dır. Yani kilerlikler ortada yokken bir Kili Varahran biçiminde karşılaştırırız. Buradaki Kili'nin konumuna dikkat ediyorsanız biraz önce söylemiştim. Aşina Holu, Tonga Alper gibi bir etnik referans verir gibi bir görüntü sergiliyor. Yani Kililerden Varahran. Karakteri şeylerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Etnik atıflarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ama doğrudan Nördeke'nin bir makalesi. İki halk adını verdiği bir şey vardır. Bir makalesi vardır. Bunlar bizim Güneydoğu Anadolu'ya çok yakın, hatta Nusaybin tarafında da bulunurlar. 527'de buralardalar. Sincar ve Tebet arasında Kadişaye diye bir halk yaşıyordu. Verdiği ifade bu. Nusaybin ve Sincar arasında. Kubat'a karşı isyan ediyorlar. Daha sonra Kubat'la barışıyorlar. Daha sonra bir daha isyan ediyorlar. Bu esnada en son 527'de bu çözülemiyor bu ismin ne olduğu, bu Serto karakterleriyle yazılmış bir şey. GDD yani Gudet
gelet, gilet, herhangi bir şey olabilir. Kahramanlarıyla çok ünlü. En son 588'de Ahvaz'da Kadasenoilerle karşımıza çıkıyor. Ermeni kaynaklarında Kadiş biçimi mevcut. Bunların Möl'deki antik kaynaklardaki Kadusilerle kesin olarak birebir aynı olduğunu düşünüyor. Kendisi de bunu belirtmiş. Kadusilerin isimlerine bakarsanız Onafernes, Parsondes, Pars kelimesini içeren bir özel isim var burada. Velenus, Vilenus, Belenus veya Balerus biçimleri. Bu Velen biçimi de bana çok Türkçe'yi andıran bir kelime olarak görülüyor. Velen biçimi. Keza 5 farklı köyün adı Kadisçi olarak karşımıza çıkıyor aynı bölgede. Herat'ın kuzeyinde yine bir Kadis bölgesi mevcut. Bugün Afganistan'daki Nuristani kabilelerinden bir tanesinin de adı Katir, Kator veya Kata biçimiyle geçiyor. Ben bunu neden ele alıyorum aslında biliyor musunuz? Kadi kelimesi yani kadı biçimini olarak kurarsak, biraz önce söylediğim D ve Y Türkçeleri arasındaki ayrımı gözünüzün önüne getirin. Bu kadıdan bir kayı çıkarmak çok zor olmaz. Kadı biçimi eski bir biçime izafe eder. Ki özel isimlerde daha sonra, bugün yetişmez muhtemelen ama görebileceğiniz bir isim. İsterseniz size şunu göstereyim. Şöyle bir Eftalitlerden bir asilimiz var. Adamın adı Katurf. Yunanca kaynaklarda Katurfos diye geçer. Bu kata kelimesi başka hiçbir halkta göremezsiniz ama peçeneklerde İbadullah mevcut. Katayim, peçenek komutanı. İsmini farklı yazılış biçimlerinde verdim. Dinyeper Nehri boyunca 6 tane kaya kadısı bulunuyor kaynaklara göre. İsimlerine bakın. Tugatayı, Krakna Katayı, kelimelerin sonları Katayı, Salma Katayı, Saka Katayı, enteresan bir biçimde, en sonunda da Yiu Katayı. Başka kaynaklarda devam ediyor. Bir Kata Kalesi daha mevcut. Adres Nimet Kurat bunu söylüyor. Kaynak atletmemiş, bulamadım. Kata Sirtay var, Trakya'da bu. Bizans'ta savaşken Bulgarlar gelmişler, burada bir savaş bile yaşanmış. Bir de bir peçenek boyunda da Katogili olarak da veriliyor. Yine Adres Nimet Kurat olarak veriyorum. Bu kata biçimini biraz önceki kadı biçimiyle özdeşleştirebileceğimiz biçim bu. Katurfos kelimesini açıklamada hiç kimse başarılı olamadı. Ben kelimeyi farklı bir yerden görüyorum. Kelime kata ve ulfos biçimiyle bölünmek zorunda. Çuvaşça'da ulop, al kelimesinin, bizdeki al kelimesinin Çuvaşça karşılığıdır. Yani bizdeki söz başı ağlar, Çuvaşça'da u'ya dönüşür. Bunun geç bir dönüşüm olduğunu söylerler ama bazı örnekler var. Mesela Ultizuroi gibi. Bunu Ultizur'daki altın çor, altın kuru falan diye de belki çok daha geri bir tarihe gidebilir bu kelime başı ağların ululara dönüşmesi. Eğer böyle bakarsanız bu kelimeden Katar çıkar. Ha, bu noktada şunu söyleyeyim. Genel bir etnik ismi, yani Kridilere gönderme yapan bir etnik ismi, biraz önce söylediğim gibi, yoksa alelade bir katı kelimesinin bir ifadesi mi? Bu tespit etmemiz mümkün değil. Çünkü Kadisoylarla Katurf arasında çok bir bağlantı bulunmuyor. Ama benzerlik kurmak açısından bunu veriyorum. Hatta buradan yine şunu öneriyorum. Beowulf kelimesini Beow ve Wolf şeklinde vermeyin. Kelimenin başka bir şekilde Beowulf ve Ulf şeklinde bölerseniz Anglo-Sakson destanlarında bir al kelimesini de görürsünüz. Eski Uğurlu biçimiyle. Yani Beowulf. Bilmiyorum ikna edici mi? Ama karşımızda en azından yorum olarak durmak durumunda bunlar. Onlardan kaçma şansımız çok yok. Biliyorsunuz Anglo-Sakson destanlarında buradaki bu destanlarda Nibelunglardan başlayarak Türkçe öğelerin, unsurların çokça yer aldığı zaten bilinir. Beowulf en eski Anglo-Sakson destanıdır. Beowulf yani bir karakter vardır. Alpvari özellikler taşır. Coğrafyada birçok faaliyetlerde bulunur. Ama kelime ısrarla arı kurulu şeklinde açıklanır. Ama kelimeyi Beowulf ve Ulf biçimiyle bölerseniz kelime doğrudan Türkçedeki alp kelimesine refer eder. Nitekim şeyde de Cermenik dillerde de Ulf'un ülflü biçimi yani ün sesini almış biçimi de tanımlanmıştır. Yani onu da söyleyeyim bu esnada. Kelime muhtemelen iki farklı kökten geliyor. Bir tanesi Augustan, beyaz anlamında. Bir tanesi bizim Türkçe'den alp biçiminde. Bir tanesi de kara anlamında yani karayı refer edecek şekilde geliyor. Etimolojiler çakışıyor. Yani ses birimleri çakışıyor. Bugün sözcükleri açın. İşte elf kelimesi hem kötü hem iyi anlamını falan taşır. Aynı anda zıt anlamları taşır. Böyle birçok kelimeler vardır aslında. Farklı kelimelerden köken alıp daha sonra birleşen. Gelelim
tekrardan Kadir içine. Bunu şu yüzden, şu sağdaki ifadeleri bu vermemin sebebi şu, burada sadece bir soru işareti ortaya koymak istiyorum. Yine Nördeki bu üç kelimeyi vermiş, demiş ki bu Kadirler'de demiş, Venüs gezegeni bu kelimelerdir, farklı kaynaklardaki yazı, yani farklı yazmalarında farklı şekilde geçiyor. Venüs gezegenini ifade eder demiş, fakat ben bazı kişilerle konuştum, yani kaynaklardan göre bu aslında ikizler burcunu da temsil ediyor anlamında bir tespitte bulunmuş. Bu maalesef tam anlamıyla bir Türkçe şeklinde okumak mümkün değil. Ancak soldan başlayarak üçüncü karakter kop harfidir. Yani Arapçadaki kaf sesidir. Bu soldan bağlanması itibariyle böyle. Eğer bu kelimeyi soldan bağlamazsanız vav harfine dönüşüyor. Eğer bu vav harfine dönüşürse bu ifadenin Temmuz kelimesi çıkar. Temmuz kelimesidir bu. Sadece el yazmalarını çok fazla kurcalayacak zamanım olmadı. Bu alanda çalışma yapmış insanlara da çok muhtacız. En azından Süryanizm'deki Türkçe kelimelerin falan birçok bakımdan analiz edilmesi gerekiyor yeni baştan. Ama farklı yorumlar inşa etmemize imkan tanıyan örneklerden bir tanesi de budur. Bunu sadece bu yüzden göstereyim. Gelelim zaten son 2 tane, 3, yani aslında çok fazla değil, yapımız kaldı. Dikkat ediyorsanız çok fazla olay tarihiyle ilgilenmiyorum. Bunu yapmamın sebebi şu. Tarihçiliği kabaca olay ve sorun tarihçiliği olarak ikiye ayırabiliriz. Benim buradaki duruş noktam artık tarihte, yani daha doğrusu Türk tarihinde kim hangi kaleyi kaç yılında fethetti, kaç tane askerle gitti, ordugahını nereye koydu. Bunlarla ilgili söylenebilecek her şeyi zaten söyledik. Türk tarihine ilişkin çalışmalarımız tıkanmış durumdadır bu yüzden. Yeni yorum perspektiflerine ihtiyacımız vardır. Bu yüzden bir sorun tarihçiliği geliştirmemiz gerekiyor. Sorun tarihi dediğimizde ne peki? Bu tarihsel metinleri anlatırken bu olaylar arasında bazı tutmayan, birbiriyle çelişen bilgiler var. Buralardan acaba bir şeyler çıkartabilir miyiz? Sırf bu yüzden bu din bilimsel analizlere yönelmek durumunda hissediyoruz ki bize Köprü'nün verdiği şey de budur aslında. Bir Türk tarihçisi, ki kendi ismini söylemiyorum, hepiniz tarihle uğraştığınız müddetçe bir Türk tarihçisinizdir. Aynı anda antropolojik verileri, bilimsel verileri, kaba tarihsel meseleleri kullanmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Çünkü Türk tarihi bize doğrudan kendi diliyle çok az materyal sağlayan bir tarih. Birden fazla metni kullanmaktan başka bir çare önümüzde durmuyor maalesef. Bu eftelikler meselesine gelirsek de, eftelikler aslında fiyat performans açısından dünya tarihi üzerinde gösterebileceğimiz bir hal var mıdır derseniz eftelikler. Tarihleri 80 yıldan öteye gitmez. 80 yıl sadece mevcutturlar, o da en iyi ihtimalle. Hiçbir şey yapmamışlardır. Sadece bir savaş kazanmışlardır ve adlarını bütün dünyaya duyurmuşlardır. Firuze yenerek, Sasanlılara doğru. Eftelik tarihine ilişkin realdeki bilgilerimiz, zaten kaynaklarda şöyle geçtiğini görürsünüz. Eftelit Hunları, Eftelit de denen Hunlar. İki etnik isim kural olarak aynı anda taşınamaz. Bu şahıslar için geçerli olabilir. Mesela ben anne tarafından Türkmen, baba tarafından Kıpçak. Bu benim için mümkün ama bir devlet, bir siyasal rejim tek tip üzerine kendisini inşalar. Yani bu adamın aynı anda hem Eftelit hem de Akun olması mümkün değil. Demek ki burada başka bir durum var. Eftelit bu adamların Akunlara verilen bir dış adlandırma olarak karşımıza çıkıyor. Yani kendilerini öyle bir duyurmuşlar ki Firuze yenerek, coğrafya, Çin kaynakları bölgede sadece 7 ay biliyor. Kim diyorsa 7 ayda gidilmiş diyor. Eğer bir tarihçi olarak siz, bunlar 7 ay, bunlar Eftelit demek ki derseniz, birbirinden farklı olan etnik grupları yanlış bir şekilde analiz etmekle karşı karşıya kalırsınız. Eftelitlerin tek neredeyse rolü budur tarih üzerinde. Adlarını muazzam bir şekilde yaymışlardır. Ve bütün herkes bilir. Akunları mesela kimse bilmez. Nedendir bilinmez? Bana kalırsa Hindukuş dağlarının büyük bir sorun teşkil etmesi olabilir. Haberlerin geçişini bile engelliyor. Sarp yavaşlar. Hiçbir bilgimiz yok. Ama Eftelitlere gelirseniz bu aşağıda gördüğünüz biçimlerin tamamı farklı biçimlerde kaynaklarda karşımıza çıkar. Yunanca'da, Ermenice'de, Süryanice, Arapça. Arapçada mesela Hun kelimesi yoktur. Hiç yoktur. Hunlar, Hun bölgelerindekiler Türk derler. Ama nedense Eftelit kelimesini hala barındırırlar. Bunlar bizim için problematik teşkil eden sorunlardır. Yani bunları her birini tek tek çözmek durumundayız. Eftelitlerin kendi kökenlerine ilişkin biraz önce de dediğim gibi 80 yıllık bir tarihleri vardır. Şu sağ üstte gördüğünüz tamga vardır sikkelerinde. Bu ama bana kalırsa Eftelit etnosuna ait bir tamga değildir. Çünkü bu tamgayı biraz önce Alkano dediğimiz yapıda kullanıyor.
Eftelitlerden biraz daha önce onlar kullanıyor. Arkasından aynı tabloyla bir grup daha geliyor. Ben buradan şu sonucu çıkartıyorum. Demek ki bu tamga muhtemelen şehir devletleri dedim ya Baktriya bölgesinde. Devlet, şehrin kendi tamgası. Öncelikle Alkanlar tarafından yönetilmiş olması lazım. Alkanlar 430-440'larda bu tamgayla sikkeler üretmişler. Çok az sayıda sikke bu arada. Eftel sikkelerin toplamı 4 tür falandır. Yani toplamda 6 tane falan farklı tür vardır. Alkan sikkeleri 160'tır. Aradaki farkı buradan anlayabilirsiniz. Ama nedense Akunlara da Eftelit denir. Daha sonra Eftelitler bu tamgayı kullanmaya Akunlardan sonra Alkano yazılı sikkelerden sonra Eftelitler aynı tamgayla, şu tamgayla sikkelerini üretmeye başlamışlar. Bu sikke bana kalırsa Kunduz veya Varvalis dediğimiz şehrin, Baktriya'da kendi tamgası. O şehri farklı kişiler yönetiyor. Eftelitler isimlerini yakalayabileceğimiz en eski kaynak bu Zakarias Retor dediğim yani kilise tarihini yazmış kişi. Burada bir Abdel kelimesi görürsünüz. Abdel Eftelita. İsimlerine ilişkin en orijinal biçim muhtemelen bu. Nitekim daha sonra bugün mesela Doğu Türkistan'da yaşayan Yeynolar. Bunlara Abdal da denir. Yine Peştun grupları, Durraniler vardır. Bunların diğer bir adı Abdalidir. Bir de Türkmen boylarının içinde Abdallar vardır. Nitekim bunun üzerinden Anadolu'ya da Abdalan tayfası olarak gelmişlerdir. Yani Ebo Dalgo biçimi, Yunanca olarak gördüğünüz ve Baktrice daha doğrusu, bizim için isminin en otantik biçimini ortaya koyuyor ve ısrarlı bir şekilde sadece Türk halkları arasında hala kullanmaya devam ediyor. Kelime artık anlamını yitirmiş. Hatta bir yerden sonra sadece din işleriyle meşgul olan insanlara söylenmiş. Sizin Bey ve Büyücü kitabınızdaki Magilere çok benzemiyor mu hocam? Magiler de tamamıyla veya şeyi düşünebiliriz. Evet, şeyi düşünebiliriz. Musa Levli'dir. Levlilerin siyasi bir fonksiyonu yoktur. Tek işleri rahipliktir. Yani böyle bazı etnik gruplar da mevcuttur. İşleri o. Hiçbir şeye karışmazlar. Din işlerini üstlenirler. Sanki Eftelitlerin tarihi içerisinde böyle bir misyon üstlenmiş gibi bir görünüm arz ederler bizim için. Yani anlayacağınız şu anda bölgede bu arada sayabileceğimiz bütün şeyler bunlardır. Halklar. Bunların haricinde tek olan var olan grup Hindistan'da işte Gupta hanedanı vardır. Bir de Sasaniler vardır. Onlar haricinde tamamen Türktür. 6. 7. yüzyıl. Oradan itibaren Göktürkler yer alır. Göktürklerden sonra Türk Şahiler gelir. Ondan sonra çok kısa bir Hindu Şahi dönemi vardır. O da coğrafyanın tamamında değil. Sadece Zavur tarafında. Arkasından iş Gurularla daha sonra Delhi Sultanlığı'yla Hindistan'ı neredeyse 300 yıldan başlasak 1000 yıldan fazla sadece Türkler yönetmiştir bu bölgeleri. Bu söylediğim şeyde enteresan bir şey. Tamga'yla birlikte ortaya çıkan üçüncü halk. Yani aynı şu sağ üstte gördüğünüz Tamga'yı ilk önce Alkan kullanıyor. Daha sonra kronolojik olarak bunu bilebiliyoruz. Ebodağlı kullanıyor. Arkasından Tovazini kullanıyor. Tovazini hala bilinmiyor bu arada. Bir kişi adı falan olabilir diye düşünüyor ama. Size Çin kaynağından okuyayım doğrudan. Kuzey Vei, Sangan Nehri civarında, Kuzey Vei dedikleri tabgaçlardır. Sangan Nehri civarında yerleştiğinde Hua, Ruiler tarafından yönetilen küçük bir devletti. Güney Çin döneminde 502 civarında bu yerlerini terk ettiler. Moşyan dedikleri yer büyük oranda Bağlan'dır. Yine Afganistan'da bir yer. Gidip yerleştiler. En altta gördüğünüz gibi tabgaçların Çince adı Tuobaşi'dir. Peki şunu söyleyelim. Çince bir kelimenin Baktrice yazıldığına ilişkin, transkripsiye edildiğine ilişkin bir örnek var mıdır derseniz Hun numizmatiği ile ilgili 4 ciltlik kitap yayınlayan Göb, Jikyan Mukan Kağan'ı Baktrice olarak nasıl yazıldığını bize zaten göstermiş. Çince ifadesi yani. Zikyan Mukan Kağan Çince bir şekilde Baktrice'ye birebir transkripsiye edilmiş. Biz de o zaman Tovazinilerin transkripsiyonunu düşünürsek Tobaşi'den gelir. Doğrudan Tabgaçlar'a referandır. Burası da bir Türktür. Tarih boyunca bilen. Son olarak göreceğiniz, sondan bir önceki aslında ama bu Nezak kısmı birazcık problematik bir kısım. Eftelitlerin içerisinde biraz daha geç dönemde yani 6. yüzyılın başından itibaren başlayarak yeni bir işte yönetim falan tesis edilmeye başlanıyor. O esnada Baktrice belgelerde iki isim karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Sart Odaban'dan diye bir kişi. Eftal Yakkusu, yani Baktrice ifadeyle Sarto Hoya Bandano,
Farakoyeva Yapko. Bir kişi de Sart Kahran. Neden bu Kahran yazdılar bilmiyorum. Kelime Karan olması lazım. Karan o. Bu ha, ikinci ha fazlalık burada. Kara kelimesi yüksek olasılıkla. Yine biraz önce değindiğim gibi kelime tamamıyla şeydir. Etnik bir gönderme vardır. Aşina Hol'daki gibi Sart Karan, Sart Hudaban'dan. Sartlar kimdir diye sorarsanız Çağataycı'nın diğer adı Sartel'dir. Gazprom'da. Yani Gazprom'un kitaplarına bakın, Çağatay Türkçesi yerine Sart Türkçesidir, Sart dilidir. Yine çok güzel bir makale yazılmış bu konuyla ilgili. Sadece Anadolu'da, Manisa'da, Antep'te, Kastamonu'da Sart isimli yerleşimler mevcut. Diyorum ya size, etnik isimler veya kişi isimleri toponomide, yer isimlerinde muazzam izler bırakıyor Türk geleneğinde. Bunun örneklerinden bir tanesi bu. Eflan ve Boğlan tarafında da Sartların mevcut olduğuna ilişkin bazı toponimik verileri Mehmet Akif Erdoğdu zaten belirtmiş. Buhara'da iki köy adı gene Sart'ı. Daha sonra bu isim yüksek olasılıkla Islıkgöl tarafına gidiyor. Sart kavmuklar olarak bir Moğol grubunda şekillendiriyor. Yani anlayacağınız şu ana kadar İsa'dan önce diyelim 1. yüzyıldan Sakalar'dan itibaren başladık. Daha sonra arada bir Part ve Sasay boşluğunu sayarsak İsa'dan sonra 4. yüzyıl itibariyle Hun göçleri bu bölgeye başlar. Ve neredeyse 6. yüzyılın ilk çeyreğine kadar kesintisiz bir Hun ve başka Türk etnik gruplarının katılımıyla yeni etnogenezler burada gerçekleşir ve bir Türk yönetimi altında kalır. Bunun hemen devamında ise Göktürkler bu coğrafyaya gelirler, yani Baktriya bölgesine. Buralarda yeni ilişkiler tesis ederler. Arkasından Türk Şahiler ve Gurlular, daha sonra Karlukların da buraya geldiğini biliriz ki Karluklarla bir grup Halaçları da yanına alarak Oğuz etnosuna dahil olur, Türkmen etnosuna ve daha sonra Delhi Sultanlığı üzerinden ki zaten Hindistan'a çok öncesinden başlamış dinler. Hindistan'da Türkleştirmeye devam eder. Türk tarihine ilişkin bu coğrafyada varlığa ilişkin sadece etnonimlere bakarak söyleyebileceğiniz şeyler bunlardır. Elimde bir 30 sayfa daha sadece şahıs isimlerinin etimolojisi var. Her bir şahıs isminin tek tek etimolojisini gönderebilirim. Veya bu bilgisayarda bırakabilirim. Flash belleğiniz varsa buradan alabilirsiniz. Veya ben size gönderirim. Facebook'ta paylaşırsınız. Daha fazla sıkmayayım diyorum. Süremi de çok fazla aşmayayım. Dilerseniz sorularınız varsa onları alayım. Dilim döndüğünce cevaplamaya çalışayım. Daha sonra bitirelim. Güzel.